Sağ olun. Biz de sizi görünce iyi olduk. Evet, sizden bahsediyordum ben de. İlham Hocam Konya Selçuk Üniversitesi'nden, Güzel Sanatlar Fakültesinden. Ee, Aslında bir sanatçı, bir ressam, değil mi hocam? Mimar aynı zamanda. Aynı zamanda mimar. Fakat bir de bizim gibi bir Türk tarihine, özellikle Türk sanatına karşı bir ilgisi var. Bunun da daha önce hocamla biz sohbet ettik, yıllardır tanışıyoruz. Ve kendisi aslen Karabağ, Azerbaycan kökenli. Ve orada Sovyet döneminde kendisinin gençlik yıllarında daha Azerbaycan bağımsız olmazdan önce tabii bu bağımsızlık fişeğini ateşleyenlerin düzenlediği toplantılara katılmış. Bunlar içinde Ebu'l-Feyz Elçi Bey, rahmetler olsun, çok saygı duyduğumuz bir insan. Firdun Firdun Asoğlu. Agasoğlu, Firdun abiye selamlar. Onunla bir Aleykümselam. program yapacaktık ama interneti zayıfmış. Artık Türkiye'ye gelince yapacağız. Çok değerli Firdun abimiz, Firdun Agasoğlu, eski Milli Eğitim Bakanı aynı zamanda. Evet. Bahtiyar Tuncay gibi. Bu isimler e, Türk tarihi hakkında, Türk kültürü hakkında toplantılar düzenlemiş. İlham Hocam da bunlara katılmış. Oradan geliyor bu tarih bilinci ve merakı diyelim. Hı E, hı. evet, bugün hocam sizinle Türk inancının Türk sanatına yansımasını konuşacağız. Türk inancı diye adlandırdık. Biz hocamızla Türk kök inancı diye adlandırdık. Bir defa kök bir inanç. Yani Semih Güner'e hocamız bahsetmişti. Sibirya'da Türkçenin izlerini biz 17 bin yıl öncesinden bulduk diye. Demek ki bu kültür 19 bin yıllık var olan bir kültür. İnanç da insanla birlikte var olduğuna göre inanç ve sanat 19 bin yıllık bir hiç e, hangi dinlere yani o kadar çok dine girmiş çıkmış ki bizim atalarımız o kadar çok şeylere bürünmüş ki ama bu kök inanç hiç değişmemiş. Günümüze kadar gelmiş bir inançtan bahsediyoruz. Ve bu inancı farklı adlandırmalar var. Şamanizm diyenler var, panteizm diyenler var, tengricilik diyenler var. E, Farklı adlar sunanlar var. Bugün bunun tartışmasını yapmayacağız. Çünkü önümüzdeki e, önümüzdeki hafta bir sahadan bir bilim adamıyla tengricilik atalar kültürünü konuşacağız. Daha sonra bir kanla birlikte olacağız. E, Birkaç hafta sonra. Yine tengricilik, tanrıcılık üzerinde bunlar tanrı inancına mensup insanlar. Bunlar çok daha kendilerine göre daha iyi bir anlatım olacak. Orada tartışılacak bu konu. Evet hocam. Şimdi sizde buyurun nasıl bir yansıma olmuş bu kök inancımızın hiç değişmeden biz bunu hala nasıl yaşıyoruz? Bunları sizden alalım lütfen. Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle bir fıkra gibi bir anekdot gibi bu konu üzerine bir şey anlatmak istiyorum. Radloff bu Orta Asya işte şamanlarıyla birkaç şaman sonradan Hristiyan olmuş şaman bulmuş. Onlardan bu Türklerin eski inancının sırlarını çözmeye çalışmış. Ve çok ısrar edince şu devşirilmiş şaman demiş ki bana bak demiş. Biz zaten dinimizi değiştirmekle gök tanrıyı kızdırdık demiş. Bir de demiş sırlarını açalım iyice mi helak olalım demiş. Yani dini değiştirseler de aslında kök inançlarını hala oraya bağlılar. Yani gök tengriyi kızdıracağını düşünüyor. Eğer Evet, Radloff'a yabancıya sır açarsa. Şimdi e, daha önce biz toplantımızda da bu Türk sanatından bahsetmiştik. Ön Türk araştırmalarında. Bu evet. konuşmaya başlamadan önce benim kısaca iki şeyi cevaplamamız gerekiyor. Birisi Köktürk inancından benim ne anladığım, diğeri de Türk sanatını nasıl tanımlayabiliriz? Yani Türk sanatı deyince aklımıza neyin gelmesi lazım? Ben de bir Türk tarihine meraklı, Türk sanatına, kültürüne meraklı biri olarak zaten
bu konuda yazılan edebiyata yerli ve yabancı iyi kötü vakıfım ve bunlardan öğrendiğim kadarıyla değişenlerden bahsetmeyeceğim. Değişmez olan bir şey var. Türklerin tek Tanrı'ya inandığı kesin. Bu konu da eminiz. Atalar kültü dediğimiz bir kavram var. Bunu da eminiz. İyelere inanıyorlar. Yani meleklere bir anlamda. Ve yaratılmışı yaradandan ötürü sevmek. Yani Yunus Emre için atfedilen yaratılmışı severiz yaradandan ötürü kavramı eski Türk inancının da temelidir. Gök Tengri iyiliktir. Tengri iyiliği yaratmıştır, ışığı, güzelliği yaratmıştır ve bu evrenin mutlak melikidir. Bu kavramda böyle tartışmasız bakıyorlar. Ve bütün iyiliklerin, bütün güzelliklerin Tanrı'dan, kötülüğün ise insanın kendinden olduğuna inanıyorlar. Bunu Dede Korkut'a bakarsanız görmüş olabilirsiniz. Bilge Kağan yazıtlarından anlaşılabilir. İkinci önemli husus, evrendeki Tanrı'dan başka her şeyin ikili yaratılışına inanıyorlar. Yani buna ikili kainat görüşü, dikotomi deniyor Emeles'in tabiriyle. Peki dikotomi nedir? Yer ve gök inancı, kadın erkek başlangıcı ve bütün kainattaki tezahürlerin, sonsuz tezahürlerin iki farklı fakat birbirinin düşmanı, zıttı değil de birbirinin eksiğini tamamlayan iki güç yarattığına inanıyorlar. Yani özetle desek bugün elektrik bir artı ve eksiyle nasıl hayat ışık veriyorsa eski Türkler iyilik ve kötülük diye değil. Mesela ışık ve karanlık birlikte hayatı ortaya çıkarırlar. Kadın ve erkek ikisi birlikte hayatın temelini atıyorlar. Yani burada kadın ve erkeği eksik veya diyelim ki Maniheizm'de, Zerdüştlük'te veya e, Yahudilikten gelen dinlerdeki kadını ikinci planda veya eksik görme eğilimi asla bu inancın içinde yer almıyor bu yüzden. Yer ve gök ikisi birlikteyken hayatın temelini atıyor diye inanıyorlar. Dolayısıyla ikinin birliği kavramı söz konusudur. Yani iki birbirine negatif ve pozitifi gibi gözüken, artı ve eksi gibi gözüken. Mesela bu yüzden ak şamanlar ve kara şamanlar var. Yani ak budun, kara budun veya Dede Korkut'ta mesela ak çadır, kara çadır veya yön bildirdiklerinde ak yüzlü, kara yüzlü gibi ifadeler kullanıyorlar. Ve bu dönemden kalan ilk maniheist rahiplerin bazı tespitler var Orta Asya'da gezerken. Diyorlar ki bu Türklerin halkı çok avamlar diyor, aptallar diyor. Çünkü diyor iyilik ve kötülüğe aynı oranda saygı duyuyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Yani onlara göre kutup olması gerekiyor. Yani tıpkı Zerdüştlükteki gibi iyilik tanrısı, kötülük tanrısı, şer veya hayır olarak bakmaları gerekiyor. Ama Türkler diyor iyiye ve kötüye aynı oranda saygı duyuyorlar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Türkler evrende Yin Yang dediğimiz sembol aslında bu eski Türk kök inancının en temel sembolü olduğu söyleniyor ve bunun da bazı araştırmacılara göre milattan 1700 yıl civarında önce Çin'e Altay bölgesinden gelip orada devlet kurmuş Çoğulara yani Çuğulara ait olduğu yani Yin Yang temel felsefesinin bu ikili dekotomi felsefesinin Çin'e onlar vasıtasıyla geldiğiyle ilgili kaynaklar bahsetmektedir. Şimdi bu inanç dediğimiz gibi bütün zıtların birliğine dayanıyor. Dolayısıyla negatif ve pozitif dediğimiz değerler burada iyi ve kötü olarak değil, hayatın iki farklı yüzü gibi, gece ve gündüz gibi. Ve Türkler tarihin her zamanda olduğu gibi doğayla o kadar bütünleşmiş bir halk ki doğa kanunlarına uymayan hiçbir şeye tam olarak inanmıyorlar. Bir anlamda göçebe dediğimiz yani konar göçer yaşayan Türkler bir anlamda çok pragmatik ve pozitifler aslında. Yani doğadaki yasalara uyma meselesi var. Yani doğa kanunlarına inanılmaz saygı duyuyorlar ve doğa olaylarına bir nevi tanrısal gücün emrinde olduğunu bildikleri için ona da sonsuz saygı duyuyorlar ve hiçbir canlının veya cansız dediğimiz ayrım gütmüyorlar. Toprak, su, ağaç, kuş, dağ, gök cisimleri bunlar aynı oranda canlıymış gibi kabul edilip destanlarımıza bakmamız kifayettir. Onlarla konuşabiliyorlar. Yani Oğuz Beyleri canı sıkıldıkça işte kurtla söyleşirler, bilmem ağaçla söyleşirler.
kadınlar en mahrem sırrını Kazlık Dağı'na söyler. Aynı inancın biz uzantısını Amerikan yerlilerinde, yani Kızılderili dediğimiz kavimlerin inancında da benzer inancı görüyoruz. Onlar da doğa varlıkların hiçbirisini cansız olarak görmüyor. Yani canlı cansız diye doğa ayrımı yok. Bu anlamda da panteist diyorlar Türklerin inancına da. Şimdi biz bu ikili kainat görüşünün, yani ikinin vahdetinden oluşan iki zıt gücün birlikteliğinden doğan hayat kavramının ben motifler üzerinde Türk sanatını nasıl etkilediği üzerinde durmak istiyorum. Ve burada da en temel soru, biz neye Türk sanatı diyoruz? Yani şimdi bu konuda genel geçer görüş şöyledir. Tarihte Türklerin yaşadığı bölgelerden veya Türklerin Türklerle bağlantısı olan bölgelerden ortaya çıkan maddi eşyalar üzerinde tescillenen, diyelim ki kurganlardan, başka yerlerden ortaya çıkan toplam eserlerin işte tamamına Türk sanatı diyoruz. Bu tabirde yanlış yoksa bile eksik var. Yani nasıl bir eksik var? Söz gelimi mesela Kuzey Karadeniz bölgesindeki iskelet kurganların birçoğundan Yunan eşyalar da bulunabiliyor. Yunan mesela vazosu bulunmuştur. Yunan hatta bir meşhur Yunan tepsisi var. Kurganlardan çıkarmış. Bu henüz onun Türk sanatı olduğunu göstermiyor. Veya belirli hayvanları kullanmak daha onu Türk sanatı yapmıyor. Burada asıl mesele üsluptur. Yani ne çizdiği değil, neyi nasıl çizdiği meselesi var. Yani günümüzde bile ünlü sanatçıları Pablo Picasso'yu 10 metreden tablosunu görsek hemen diyoruz ki bu Picasso'nun üslubudur ya da bu Salvador Dali'dir veya bu Kandinsky'dir diye biliyoruz. Bu üslup belirtisidir. Yani aynı konuda 10 farklı sanatçı çalışabilir ve onun da üslubu farklı olur. Bizim burada Türk sanatından hareket ederken bunun mimarı da bütün Azerbaycan'daki bu bahsettiğiniz kişilerin de hepsinin saygıyla önünde hürmetle şapka çıkardığı Hudu Mehmedov'tur. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Bu da nereden kaynaklanıyor? Çünkü hiç kimse pozitif bilimlerin gözüyle Türk sanatını incelememişti ona kadar. Ve Türk sanatının gramer yapısı. Türk tıpkı şöyle diyelim, bugün Latin alfabesiyle yüzlerce farklı dilde yazı yazabilirsiniz. Ama bu alfabeyi kullanmanız aynı dilde konuştuğunuzu göstermez. Ama Türkçe'de, Kazakça'da, Azeri Türkçesinde, Azerbaycan Türkçesinde Latin alfabesini kullandığınızda aynı dili kullandığımızı anlamış oluruz. Burada kastetmek istediğim, eğer Türk sanatının bir gramer tanımlaması yapılırsa o zaman bu Türk'ün sanatıdır diyebiliriz. Aksi takdirde tarih boyuncaki tıpkı inancımızda olduğu gibi çok farklı etkileşimler bizi yanıltabilir. Diyelim ki Sasani etkisinde Türk sanatı görebilirsiniz. Bizans etkisinde Türk sanatı görebilirsiniz. Veya Avrupa'da diyelim ki Batı uygarlığının en son dalgasıyla etkilenmiş. Ama bunlar hepsi elitar seviyede kalıyor. Yani aristokraside kalıyor. Ama genellikle halk kültüründe etkilenmek çok konservatiftir, çok zordur etkilenme. Yani siz bir Yörüğün ve Türkmenin sanatını kesinlikle Bizans'ın içinde de yaşasa etkilemek çok zordur. Çünkü birebir kendi inancını taşıyor. Ama diyelim ki Osmanlı sarayındakiler farklı zevklere sahip olabilir. Bu anlamda saray kültürleri her zaman daha esnek, daha geniş, kozmopolittir. Saray kültürleri, elit, aristokrasi. Bu anlamda halk kültüründen hareket etmek gerekiyor. Halk kültürü daha konservatif ve daha aktarmacı ve daha geleneği koruma eğilimindedir. Hele bu Türk konar göçer hayatında zaten bu hayat çok fazla değişime açık değil. Nasıl değil? Yani yerleşik düzende böyle bir şey var. Siz 10 bin yıl önce yeri diyelim ki ağaç veya taşla kazardınız. Sonra bakırı bulursunuz, bakırla kazarsınız. Demiri bulursunuz, daha geliştirirsiniz. Saban icat edersiniz, öküz koşarsınız falan. Günümüzün en gelişmiş biçer döverlerini görürseniz aradaki gelişmeyi kastedebiliriz. Veya Graham Bell'in ilk telefonuyla bugün elimizdeki şu Superman cihazlara bakarsak gelişimin ne demek olduğunu anlarız. Ama 10 bin yıl önceki konar göçer insanla ya da 5 bin yıl Avrasya steplerindeki, Kuzey Avrupa steplerindeki Türklerle
günümüzün Türkmenlerinin, Yörüklerin çok fazla farkı olmaz. Özellikle mesela İran'da Kaşgaylar var şu anda. Konay göçer hayat yaşıyorlar. Onlarla 5000 yıl önceki konar göçer arasında çok fazla bir şey değiştiremezsiniz. Hayat çünkü şartları böyledir. Hayatın içinde değişkenlik çok ama değişikliği sürekli doğanın içinde yaşayarak zaten onlar tadıyorlar. Şimdi ben izin verirseniz bu söylediklerimi daha somut bir şekilde aktarabilmek için Zoom'u açmak istiyorum. Kendi sunumumu. Buyurun hocam. Şimdi çok ciddi problemleri var Türk sanatını tanımlarken. Bunlardan en başındaki mesele bizi bir coğrafyada hapsedemiyoruz. Yani Türk sanatını belirli bir kısıtlı bir coğrafyada bulamıyoruz. Ama Hint sanatını, Mısır sanatını çok rahatlıkla bir bölgede tanımlayabiliyorsunuz. Yani Nil Vadisi'nde, yani Nil'e yakın komşularda. Ama şu önümüzdeki haritaya baktığınızda neredeyse Avrasya kıtasının hatta Afrika'nın kuzeyine kadar baktığınızda Türk sanatını her yerde karşılaşmış olabiliriz. Ve bu yüzden biz bu Türk sanatına bahsettiğimizde bazı insanlar bunu komplo teorisi gibi algılıyor ve diyor ki her taşın altında Türk çıkarıyorsunuz. Gerçekten her taşın altında Türk çıkıyor. Yani bu konuda kesinlikle bir hamaset taşımadan yani bir milliyetçilik şuuru taşımadan söyleyebilirim ki neredeyse dünyanın 2/3'ünde Türk izi bulmak mümkün bu bağlamda. Bu zaten bir dağılımlarına bakarsak Türklerin. Bu konuda demin size bahsettiğim Hudu Mehmedov hocamın böyle bir tespiti var Türk sanatını tanımlamak için. Diyor ki Türklerin kendine az konuşma dili olduğu gibi aynı zamanda kendine az sanat dili de var. Bu dilin kural ve yasalarını başka sözle gramerini belirlemekle hem geçmiş sanatımızı anlayabiliriz hem de sanatımızın temel kurallarıyla yeni gelişimlerini sağlayabiliriz. Çin Seddi'nden Avrupa'ya dek geniş bir arazide bin yıllardır var olan sanat, onu yaratan ve yaşatan milletin konuştuğu dil gibidir. Onu Azerbaycan sanatı, Kazak sanatı, Uygur sanatı, Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı gibi isimlere bölerek öğrenmek doğru değil. Adı geçen sanatların tümüne özgü gramatik kurallar ve yasalar belirtilerek Türk sanatı zaman ve mekan içinde bir bütün olarak ele alınarak öğrenilmelidir. Buradan kastedilen şu, dediğim gibi etkileşim her bir sanatın doğasında var, her bir kültürün doğasında. Fakat değişkenler çok fazla olabilir ama değişmezlerle biz sanatımızı tanımlayabiliriz. Bunu şöyle anlayalım. Doğa ile ilgili her türlü varsayımı bilim adamları yapabilirler. Fakat doğanın temel birkaç prensibini bozmamak şartıyla. O zaman her türlü hipotezi kabul edebiliyorlar. Bu bağlamda da biz işte bu sayılan bütün bu sanat dallarının içerisinde değişmez olan nesneleri bulursak temel prensipleri o zaman Türk sanatını tanımlayabiliriz demiş oluyor. Şimdi buradan şuna geleceğim. Eğer izleyicilerimiz de şu karşıdaki resimlere bakabilirse ben buradan ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Şimdi karşımızda aralarında bin yılla zaman farkı ve aynı zamanda kilometrelerce yani neredeyse 10 bin kilometreden fazla mesafe olan bölgelerden aldığım ve isimlendirmediğim çalışmalar var. Bunlara dikkatle bakmanızı isterim. Ne görüyoruz? Karşımızda ne var mesela? Bunlar arasındaki ortak yön nedir? Oktay Hocam burada mısınız? Buradayım hocam. Evet. Buyurun. Şimdi birinci örnek Rus arkeologu Vitali Ralichev'in Sibirya'da bir arkeoloji kazıda bulduğu, arkeoloji bir mekandan bulduğu bir eserdir. Tam tamına 34 bin yıl yaşında. Ve burada mamut ve kaplumbağa sıfır olarak yin yang gibi kapanıyor. 34 bin yıl dikkatini çekiyorum. Ve filin ayağı kaplumbağanın sırtını kapatıyor ve bunlar kapandığında bir kutu gibi oluyor. Taş gibi. Diğer örnek Çatalhöyük'ten almışım. Bu ortada bir ana tanrıça figürü var. Onun aşağısında panterler var. Yan tarafında faremsi bir canlı var ama ne olduğunu bilemedim. Bunlar birbirini sıfır olarak tamamlıyor aslında. Yani hayvanın sınırıyla
kadının sınırı aynıdır. Veya burada panterin çizgisiyle kadının bacak e, çizgisi aynı oluyor. Yine Çatalhöyük'ten kadın ve erkeği aynı anda betimleyen bir figür var. Burada şu üçgen çıkıntılar olanlar erkek, bu şekilde duran figürler ise kadın figürlerdir ve erkek ve kadın arasında hiçbir boşluk yok. Dikkat ederseniz. Diğer örnek İskitlerdendir. İki grifon, yani efsanevi ruh kuşu veya kartal yorumlaması gibi görüyorlar. Bu aynı zamanda siyah ve beyazı aynıdır. Diğer örnek Orta Çağ, Azerbaycan ve Selçuklu'nun egemen olduğu bütün bölgelerde ortaya çıkan Ali sözünden düzeltilmiş mahkili bir yazıdır. Burada kırmızı figürlerle siyah figürler tamamen aynıdır. Diğer örnek ise Azteklerin 12. yüzyılda yaptığı Kolomb öncesi mimarlar 11-12. yüzyılda yaptığı bir mimari eser üzerindeki kabartmadır. Birbirinden kilometrelerce, binlerce kilometre uzakta, fakat ilke olarak hepsinde bir ilke gözlemleniyor. Fon yoktur. Yani figürün arka planı kendisiyle ya özdeştir ya da başka bir figürdür. Bu çok önemli bir Türk sanatının temel özelliğidir. Yine aynı örnekleri İskitlerin baltalarına bakarsınız. Burada baltalar üzerindeki gördüğünüz bu motifler Kuban medeniyetine aittir. Yani Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuban e, yerleşim alanındaki ortaya çıkarılan baltalar üzerindeki makili yazıya benzeyen gamalaç tasvirleri. Bu ise ondan en az 1500 yıl önce Azerbaycan bölgesinde bir Kazak bölgesindeki bir kurgandan çıkmış mühürlerdir. Diğer örnek ve altındaki örnek 12. yüzyılda Selçuklu ve sonrasında ortaya çıkan Ali yazısıdır. Aynı evden çıkmış gibi ama aralarında 3000 yıl var. 3000'den daha fazla bazen. Peki bu nasıl bir diğerini de göstereyim. Bu diğeri de Rusya'da Sibirya'ya doğru Rusya'nın bölgesinde Mari Türklerine aittir. Marilerin gelin başlığı. Aynı motifi burada da görürsünüz. Bakın. Neredeyse bir tabu gibi, ya neredeyse nasıl desem anayasa gibi korunan şeyler var burada. Ve Hudu Mehmedov kendi talebeleriyle, ben de bu talebelerden bir tanesi oluyorum ve onurla, çok gurur duyarak söylüyorum bunu. Yaptığı seminerlerde yaklaşık 10 yıllık araştırmanın sonucunda aşağıdaki prensipler ortaya konmuştur. Bir şeye bizim diyebilmemiz için, yani Türk sanatını tanımlamak için şekil sınırlarını, yani tasvir edilen herhangi nesne ne olursa olsun herhangi bir sanat objesini şekil elementleri sınırlarıyla bitirmek. Bunu izah edeceğim şimdi ne demek olduğunu. Şekil elementlerinin maksimum sıklığı, yani arada boşluk bırakmaksızın olması, fonun yokluğu veya fonun şekil elemanına dönüşmesi, figür fon prensibi, şekil elementi çeşitliliğine ve bileşik şekillenme kurallarının sayısında aza indirgeme. Yani kompakt, lakonizm. Simetrinin biçim yaratmak için kullanılmaması, sonuç olarak simetri kuralların ortaya çıkması. Bu temel yasalar doğadaki Pauli prensibi, enerji yasaları gibi yasalardır ki bunun ne demek olduğunu biz şimdi çalışmada şöyle özetleyebiliriz. Türklerin sanatı doğanın yasalarına birebir uyumlu bir sanattır. Yani doğa kanunlarıyla doğa atom ve molekülleri, canlıları, cansızları ne şekilde yaratıyorsa, hangi prensiplerle, Türkler sanatında bu prensipleri benim pinti tabirimle 10 bin yıldır kullanıyorlar en az. Doğa yasaları gibi. Ve şimdi biz bu yasaları en eskilerini nerede bulabiliriz? Bugüne kadar bulunmuş en eskisi 34 bin yıldır. Mamut ve Kaplumbağa olayı. Fakat ne hikmetse bu sanatın en çok görüldüğü alanlar erken Neolitik kültürleridir. Mesela yukarıdaki gördüğünüz bu örnek ve bu kuş figürleri şimdiki Ukrayna arazisinde Paleolit çağına ait mamut kemiği üzerinde yapılmış desenlerdir.
prensip olarak fonsuzluk ve simetri kurallarına birebir uyuyor. Yani tıpkı bizim deminki İskit Baltaran'da gördüğümüz ama İskitlerden en az 8500 yıl öncedir. Yani çok daha rahat söyleyebilirim. Aşağıdaki örneklerse bir aşağı. Kuzey Avrupa Neolitiği. Yani en çok etkilendiğim objelerin bulunduğu yerlerden bir tanesi de Ukrayna, Moldova ve e, Romanya'nı kuşatan Cüciteni ve Tripoli medeniyeti. Bu medeniyetin erken Avrupa'nın en erken Neolitiği olarak tanımlıyorlar. Yani başlangıcı 6500 yıl milattan önce. 6000 4500'lerde tam kendini gösteriyor. Ve diğer bakın mesela bu Kuzey Avrupa steplerinde ve bu Neolitik yerleşim alanlarından bulunan Hocam oraya bir ekleme yapabilir miyiz? O buyurun hocam. Tripilir Kükürtane e, sensiz soluklanın. Çünkü İlham hocamızın şeyi de var. Hani biraz nefes almasını istiyorum. E, Şimdi şunu vurgulayabilir miyiz? Tripilir Kükürtane dediğimiz o Ukrayna-Romanya bölgesindeki e, uygarlık neredeyse Çatalhöyük'le birebir Aynıdır. aynı. Yani onu Kesinlikle. vurgulamak lazım. Evet, Diğer bir ben de konu onu. da Hı hı. diğer bir konu da biz bu Çatalhöyük, Tripler ya da Kütüphane ve Azteklerin o gösterdiğiniz şeylerden motifler ya da semboller diyelim hala bizim halılarımızı, kilimlerimizi, duvarlarımızı, yaptığımız işte bahçe demirlerini falan süslüyor hocam. Değil mi? Evet. Hocam, şimdi burada Huda Hoca bir soru sormuştu. Bir medeniyetin yani bir sanatın kime özgü olduğunu neyle anlayabiliriz demişti. Sormuştu bunu. Bilimsel bir sorudur. Şöyle bakmamız lazım. O milletin en arkaik sanatında bu var mı? Tarih boyunca süreklilik arz ediyor mu? Ve hala kullanılıyor mu? Bu bağlamda bu motiflerin hepsini halılar ve güzel belirttiniz. Halılar ve kilimler üzerinde bu medeniyetin, bu kültürün biz taşıyıcısı oluyoruz. Ve bilim adamları sanat nesnelerine artefakt diyorlar. Artefakt. Yani sanat bulgusu, sanat delili. Şimdi tarihçiler daha çok yazılı kaynaklara yüz tuttukları için yazılı kaynaklar da çok sınırlıdır bu anlamda. Ve ben görüştüğüm, tanıştığım ve çok sevdiğim bütün tarihçi arkadaşlara hep bunu bahsetmeye çalışıyorum. Bir medeniyetin yazı öncesini nasıl tanımlayabilirsiniz? Kuşkusuz sanat ve üslubuyla. Ve bugün size göstereceğim örnekler tek elden çıkmış gibi. Yani bakın Çatalhöyük neresi? Kuzey Ukrayna, ya Ukrayna, Romanya neresi? Ve aynısının üstüne bir de Orta Asya Türkmenistan'daki Anav medeniyetini koyarsanız birebir yani İlham Enver'in resmini birini işte Antalya'da görmüşsünüz, diğerini Ankara'da görmüşsünüz, diğerini de Azerbaycan'da Bakü'de görmüşsünüz gibi bir benzerlik söz konusu burada. Mesela bu Kuzey Avrupa bölgelerinde kurganlardan ve çeşitli nesne buluntular üzerindeki negatif ve pozitif eşdeğerliği olan yani boşluk ve doluluğu aynı olan çeşitli desen örnekleri gösteriyor. Bakın. Çok farklı yerlerden çıkmış bu. Ve bu da İskitler dahil olmak üzere yani uzak pazarlıktan çıkan nesneler de var burada şu anda gösterdiğim. Sibirya'dan çıkanlar var. Aynı zamanda İskoçya veya Kuzey İskandinav halklarının özellikle Litonya, Latviyalıların sanatında da bunun izlerini görebiliyoruz. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Doğaya o kadar uyumlu ki Türkler doğada olmayan hiçbir şey aslında ben o bir sürü sonradan çıkan mitolojileri bir tarafa koyarsak doğadaki erkeksi ve kadınsı başlangıcı temel alıyorlar aslında. Yani eril ve dişil birliktelikten başlıyor bütün mesele. Yani yer ve göğü de bu anlamda görüyorlar. Gökyüzünü erkek, yeryüzünü kadın olarak. Bakın bundan dolayı bakın mesela deminki kaplumbağa ve mamutun başka örneği ama aşağıda biraz şeyi çekersem eğer buradan şu anda önümü kesiyor. Bakın şu örnek yine pre-Kolumbiyan dediğimiz yani Kolomb öncesi Amerikan yerlilerinde görülen bir şeydir bu.
Kim bilir onlar da kaç bin yıl yaşında bilmiyorum ama şu gördüğünüz dokuma üzerinde yine aynı ilkede ve bu da pazarlıktaki keçe üzerindeki bir desen. Şimdi bu bazen aynı motifin eşdeğer olduğu gibi yani beyaz ve siyah tamamen aynıdır. Bazen de mamut ve kaplumbağada olduğu gibi farklıdır. Mesela şurada mavi de çok önemlidir, turuncu da çok önemli. Veya şu motif ne kadar değerliyse ve bana sorarsanız gerçek demokrasiyi sanatta yakalamış Türkler. Yani hiç kimseyi küçümseme yok. Sen de ben de aynı oranda değerliyiz gibi. Bakın. İşte biz Türk sanatının en belirgin özelliklerinden birisi işte zıtlık konusu. Hı hı. Bunu vurgulamak adına söylüyorum. Aslında zıtların birliği, en Birliği. net Bunun zıtların birliği. en güzel örneği bence hocam sizinle de hemfikiriz bu konuda. Şimdi bir üçgen erkeği temsil ediyor. Bir üçgen kadını temsil ediyor. Yukarı doğru bakan, aşağı doğru bakan. Bu bizim bütün halı kilimlerimizde su yolu olarak kullanılır. Ve Evet. ikisinin birleşmesinden de altı köşeli yıldız oluşuyor. Bu cinsel birleşmeden. Evet, Ee, Davut Yıldızı diyorlar. Davut Yıldızı, Süleyman Mührü, hepsi Evet. bir şeyler uydurmuş sonradan. Ama bu temeli bu. Şimdi burada aslında şu anlatılıyor. İki zıttın birleşmesinden Hayat doğuyor. hayat doğuyor. Yani bu zıttığın anlamı en iyi vurgulayan kelime sözcük bu. Yani kün ve ayın birleşmesinden hayat doğuyor. Erkek ve kadının birleşmesinden hayat Hayat doğuyor. doğuyor. Yer ve göğün İşte birleşmesinden hayat doğuyor. Evet. hayat doğuyor. Evet, Şimdi buyurun hocam hocam. bütün bu sizin bahsettiğiniz yıldız gibi Gamalı Haç da aynı anlamı taşıyor. İkinin bir olmasını. Bizim Selçuklu yıldızı dediğimiz iki kareden oluşan sistem de aynı şeyi gösteriyor ve Yin Yang da aynı şeyi gösteriyor. Ve bu arada belki bazı izleyicinin dikkatini çekebilir. Yin Yang etimolojik olarak Türkçe açılıyor. Eski Türkçe ile. Yani oradan da bakabilirler ve birçok Çinliye sorsanız Yin Yang'ın anlamını böyle basitçe şey diyorlar. Dağın gölge tarafı, dağın ışıklı tarafı. Ama işin özetinde e, ya Yang ve Ying kelimesinin temeli çok eski Türkçe'ye dayanıyor. Ben şimdi burada neyin üstünde durmak istiyorum? Demin bir şey belirttim. Bir sanat dili nasıl 10 bin yıl kesintisiz devam edebilir? Bakın tarihin en uzun soluklu medeniyeti Mısır sayılır ki Mısır 3500 yıl kesintisiz ara vermeden devam etmiştir. Ve Türk sanatı dediğimiz şey ise bu bahsettiğimiz motifler neredeyse 10 bin yılı geçiyor. Yani yakında biz bunun izlerini Göbekli Tepe'de de görüyoruz artık. Mesela orada hayvan üslubunun izlerini ben görebiliyorum. Birkaç örneği de göstereceğim size. Bu biraz insanları garipsenir gibi gelebilir. Bazı insanlar bunu yadırgayabilir. Diyor ki yani bu birazcık onlara şey gibi gelebilir, hayali gibi. Ama emin olun bu konuda o kadar çok bilimsel veri ortada ki bunun tartışmaya bile iz bırakmıyor. Ama sadece tartışamayacağımız mesele şudur. Türkleri atla özdeşledikleri için yani atlı topluluktan başlatıyorlar Türkleri. Peki at öncesi Türklerin ataları ne yapıyordu? Yani ve burada bu soruyu daha cevaplamamız lazım. İnsanlar yerleşik düzenden mi göçebeliğe geçmişler yoksa göçebelikten mi yerleşik düzene geçmişler? Benim şu anda size gösterdiğim verilere bakarak Türkler de bir zamanlar yerleşik düzende olduğunu, yaklaşık milattan önce 4000'li yıllarda artık hareketlenmeye başladıklarını gösterir. Yani atın ortaya çıkmasıyla çok daha hızlandıklarını görüyoruz. Bak şu anda karşınızda duran bu iki örnek Konya yöresinin 14. yüzyıl halısıdır. Yani Selçuklu'nun bir son hemen aynı dönemi. İkisinde de bu 10 bin yıllık yasa veya 34 bin yıla da çıkıyor Sibirya'daki örnekle. Niye bunu koruyorlar? Yani bu nasıl bir tabudur? Bu nasıl bir tutkudur? Yani niye değişmek istemiyorlar? Veya neden bu ilkeler bu kadar önemli? Mesela bu çok dikkat çeken bir unsurdur. Bu yazılı şeyler çok zaten bahsettim buradan. Şimdi bakın Yin Yang Türk Çin medeniyetinin sadece bir biriciktir. Biricik.
Ben Yin Yang'ın size 10.000 tane farklı örneğini gösterebilirim Türk medeniyetinde. Bakın sadece şu yukarıda gördüğünüz yanışlar, yani Türk halı ve kilimlerindeki Yin Yang sembolizmi, yani ikinin bir olmasıyla ilgili şu örneklere bakmanız yeterlidir. Bakın şu örneğe bakın, şu örneğe bakın, şu aşağıdaki örneklere bakın. Neden bu kadar önemli bu? Demek ki bunların temel kozmogonik, yani kozmik anlayışlarıdır. Yani dinsel, e, tıpkı değişmez inanç kriterleri olduğu gibi görünüyor bunlar sanatta. Ve belki daha önce beni dinlememiş izleyicilere aydınlık olsun diye söylüyorum. Türk sanatı başlangıcından beri iki şeyle devam ediyor. Bir, tamamen soyut geometrik, arada hiç boşluk bırakmayan geometrik motiflerle ve aynı dönem paralelinde hayvan üslubuyla. Yani çok iki üslubumuz var diyebilirim. Fakat ikisinin de ilkesi aynıdır. Yani diyelim ki soyut iki kancayı yüz yüze koymakla iki kartalı yüz yüze koymak aynıdır Türk geleneğinde. İkisinde de olmazsa olmaz değişkenlik, demin doğa yasalarından bahsetmiştim. Doğa savurgan değil. Doğa tutumludur. Doğa kesinlikle lüzumsuz tek şey kullanmıyor. Yani şöyle düşün, bir hücrenin fazlalığı bile zarar verebilir organizmaya. Yani bir anlamda ekonomik, lakonik ve az ve öz ifade eder. Doğadaki yapılanma böyledir. Element sayısı azdır fakat yapılanma sayısı fazladır. Bu anlamda Türk sanatı da temel bu argümanı taşıyor. Gereğinden fazla biçim, gereğinden fazla renk kullanmamak. Aza indirgenmiş bulunuyor burada. Şimdi ikiye indirgenmiş. Bu Hun sanatıyla ilgili, Hun sanatını aslında çok daraltmışlar. Buna İskit sanatı da demek yanlış bana göre. Hun sanatı da demek yanlış. Çünkü ikisini de aşıyor. Türklerin an üslubu diyebiliriz buna. Yani hayvan üslubu, vahşi hayvan stili de diyorlar buna ama an üslubumuz, bunu en iyi bilen e, uzmanlardan bir tanesi Rus akademisyeni Artamonov şöyle tanımlıyor. Diyor ki pratik amaçlı eşyalara, silah, at bezekleri, elbiseler vesaire sıkı bağlı olan ve bu bağlamda tatbiki ve dekoratif olan İskit sanat üslubu realizmi, yani hayvanları tanımlaması anlamında realizmi, aynı zamanda eşyaların sınırlı, önceden belirlenmiş formlarına çok mükemmel uyumluluğu, boşluğun kullanılmasında icat ediciliği, yaratıcılığı ve kenar hatların tutumlu aydınlığıyla seçilmektedir. Formun, figürün dinamizmiyle bütünleşen kapalı kurulması, onun dekoratif amacına uygun olan stilizasyonlara ve deformasyonlara çıkarmaktadır. Şimdi Artamonov'un bir paragrafta tanımladığını kitaplar dolusu, ciltler dolusu kitapta anlatılabilir. Bu şu demek: benim bildiğim bütün belli başlı uygarlıklarda size verilen objenin, herhangi bir nesnenin ortasına bir aslan veya bir kaplan çizersiniz veya bir insan figürü çizersiniz. Gerisi boşluktur, boştur. Türkler ise nesneyi objenin sınırına göre şekillendiriyorlar. Yani kılıcın kabzasına kaplan ve geyiği yerleştirmeniz gerekiyor. O zaman kaplanı da geyiği de öyle bir deformasyon yapıyorlar ki onların dış çizgileri tamamen şeyin içine cuk oturur tabiri caizse. Sınır bırakmadan. Ya da at eğeri vardır. Eğerin üzerine öyle bir betimleme yapılıyor ki eğerin doğal olmayan sınırları içerisine hayvan mücadelesini eksiksiz bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bazen yabancı Hocam sesinizi açar mısınız? ses geliyor mu hocam? Geliyor hocam. Bir iki Evet. saniyeliğine gitti sesiniz. Hı hı. Yani şöyle düşünün, bazı sirklerde gösteriyorlar. Küçücük bir kutunun içerisine bir akrobat kız yerleşiyor ve sıfır oturuyor karenin içine. Normalde insan sınırları karenin içine sığmaması lazım. Buna benzer bir üslubumuz var. Dolayısıyla motiflerin boşluk bırakmadan yerleştirme prensibini bu İskit üslubunda da görüyoruz. Şöyle bir kaplan betimlemesini başka hiçbir uygarlıkta göremezsiniz. Kaplan neredeyse yarım daire şeklinde ve ayaklar öyle konumlandırılmıştır ki birbirine bakan
ters simetri örneği oluyorlar ve kuyruk şu aradaki boşluğu tamamen doldurur. Dolayısıyla siz burada normal, natural betimlenmiş kaplan görüyorsunuz ama natural olmayan, yani doğal olmayan bir halde görüyorsunuz. Ya da geyiğin niye ayaklarını uzatmak yerine, ayakta tutmak yerine geyiğin ayakları niye böyle katlanmış? Ve boynuz neden vücuda sıfır oturuyor gibi. Geyik ayakta durduğunda iki bacak arasında lüzumsuz boşluk çıkıyor. Bu boşluğu kaybetmemiz gerekiyor. Alan kaybı, israf. Dolayısıyla israftan kaçınıyorlar. Bakın bir iskit tarağı var burada. Tarağın üzerinde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hayvan birbirinin içinde yerleştirilmiş. Dikkatinizi çekiyor mu? Aşağı bakın. Geyik, bir tane daha geyik ve bir tane de burada kaplan var. 3 hayvan bir parçanın üzerinde ama baktığınızda bir hayvan başı gibi duruyor. Bu işte bizim Türk sanatının ikinci en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ama bütün pazarlıkta çıkan kurganlardaki dokumalarda bu geometrik süslemeleri aynı zamanda görüyoruz. Yani hayvan Evet. betimlemesiyle geometrik süsleme İskit sanatında aynıdır. Ve ben bunu Selçuklu döneminde bile böyle olduğunu görüyorum. Yani Hocam, minyatürlere bakarsın. Osmanlı dönemindeki minyatürlere de bakın. Hem geometri vardır hem eğrisel ifade kendini gösteriyor. Buyurun hocam. hocam, bunu bir vurgulayalım. Çünkü birincisi, bizim Türklerde sizin de söylediğiniz gibi mesela diğer uygarlıklarda birebir aynısını yapıyorlar. Mesela aslan, bildiğiniz aslan resmi, işte Boğa boğa bildiğimiz bildiğiniz boğa. bu boğa. Ama bizim Türklerde, Türk sanatında böyle bir şey yok. Yani somut bir boğa görmüyorsunuz. Bakın burada çok güzel örnekler. Somut bir geyik değil, Hı hı. soyut. Soyut bir Evet. sanat var. Hı hı. Ve ikinci temel özellik de, bir de hocam siz de bunu defalarca söylediniz. Bu formlar hiçbir şekilde değişmiyor. Sanki Tanrı'nın emri gibi, böyle Evet. Tabu gibi. Tabu. tabu Tabu. gibi, kutsal şeyler gibi, tangalar gibi. Çin'de de aynısını çizmiş. Sibirya'da da aynısını çizmiş. Amerika'ya gitmiş, orada da aynısını çizmiş. Mısır'da da aynısını çizmiş. Anadolu'da da aynısını çizmiş. Ee, Bir özelliği de bu. Üçüncü, sizin de bahsettiğiniz bir hayvan resmine bakıyorsunuz. Aslında diyelim ki geyik. Örneğin Hatti geyikleri var, bilirsiniz. Evet. Hatti Evet. Evet. geyiklerinde ben dikkat ediyorum. Boynuzlar hep hilal şeklinde. Mesela bir hayvan üzerinde başka bir şey anlatılıyor. Ya da diyelim ki bir hayvanın içinde başka hayvanlar da var. Yani bir hayvan Kesinlikle. resmi diye bakıyorsunuz. Üç dört tane işte kafa, vücut geyik veya vücut at, kafa geyik. İşte Hı hı. ayaklar aslan ayağı gibi üç Hibrit, dört. hibrit hayvanlar, hibrit fantastik Evet, hayvanlar kullanıyor. Evet, doğru. Hocam evet aynı hocam. zamanda haddi konusunda şey de dikkatinizi çeksin. Bakın o geyikleri yapan medeniyet aynı zamanda geometrik kursları var, güneş kursları. Evet, Yine evet aynı onda. İskit sanatındaki gibi hem geometri aynı makili yazıya benziyor, küfi yazıya benziyor ama aynı şekilde hem geyik hem şey. Bu arada aklıma gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Benim artık son 10-15 yıllık araştırmalarımın kesin e, geldiği bir kanaatim var ki sadece keçi, koç ve geyik tasvirleri takip edilerek Türklerin yaşadığı bütün coğrafyaları tespit edebilirsiniz. Yani keçi, dağ koçu ve geyik. Bu Evet. Altay bölgesinde Sibirya'ya doğru giderseniz geyiklerdir. Daha orta kuşağa gelirseniz koçlardır. Biraz daha bizim coğrafyaya yaklaşırsanız keçilerdir. Yani bu keçi ve bu ayrıca üzerinde durulması gereken, hatta doktora tezinin yapılması gereken bir konudur ayrıca. Bakın bu iskit kılıcıdır. Bu kadar hayvanı betimlemek için 10-15-20 sayfa kağıt lazımdı. Tek tek çizmeniz için. Ama hepsi bir arada, fakat hiçbirisi birbirinin alanına müdahale etmiyor gibi. Bakın. Ve aynı dönemin pazarık keçesidir bu. Bakın halı. Yani hayvan ve geometri iç içe.
Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu hayvanlar bazı böyle işin çok basite alan yorumculara yani lafım olsun. Türkler işte doğal çevrede yaşıyordu. O yüzden çok hayvan görüyordu ve bundan hayvan üslubu doğmuş gibi basit bir açıklamayla bu üslubu açıklayamazsınız. Eğer bu doğal ortamın zenginliği söz konusuysa bana sorarsa hayvan üslubu yani an üslubu Afrika'da çıkması gerekiyor. Yeryüzündeki hayvanların %50'sinden fazlası Afrika'da yaşıyor ama Afrikanların sanatında garip bir şekilde hayvan yok neredeyse. Antropomorfiktir Afrik maskalar. Afrika kültürü tamamen insan üzerine kurmuşlar. İnsan maskları. Niye onlar da zebra ile mesela atıyorum aslanı bu şekilde niye iç içe tıkan tasvirleri yapmıyorlar? Demek ki hayvancılıkla ilgisi yok bunun. İki, Türklerde çok koyun vardı. O yüzden kilim ve halı gelişmiş. Çok komik bir açıklama. O zaman Yeni Zelanda'da bizden daha fazla koyun var. Orada da o zaman halıcılığın gelişmiş olması gerekiyor. Basit bunlar. Yani bir üslup tanımlamak için sadece hayvan ve hayvancılık yeterli bir neden değil. Ve bu hayvanlar bana sorarsanız Türklerin tamamen astral yani göksel varlıkları ifade etmek için kullandıkları hayvan sembolizmidir. Özellikle gökyüzündeki burçların ve o burçların insan üzerindeki etkilerini bu ayrı bir araştırma konusudur. Ama bunun da yeri gelmişken belirtmek istedim. Şu Hocam şimdi sanırım siz kozmoloji diyorsunuz. Şöyle bir düşünce de var. Diyorlar ki işte mesela önce hayvanla başladı veya yerdeki simgelerle daha sonra gökteki simgelerle eşleştirildi. Mesela boğanın boynuzunun gökteki hilalle eşleştirilmesi, alegorisi gibi. E, yorumlamada evet. bir de hocam sizin orada çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Hayvanların dışında bir de geometrik desenler deniyor. Bu bence bir aşağılama. Bunu çok yabancılar özellikle kullanıyor. Bizim halılarımız ya da duvardaki oymalar için bunu kullanıyorlar. Geometrik desenler diyorlar. Geçip gidiyorlar. Halbuki bu bir halının üzerinde veya eski evlerimiz özellikle Kapadokya'ya gidenler görmüşlerdir. Evlerin üzerinde oyma, taşların üzerinde oyma şekiller vardır. E, Bunlara baktığınız zaman bunlar aslında geometrik desenler değil, hepsinin birer anlamı var. Eğer onların anlamını biliyorsanız oradaki Kesinlikle. oradaki ne okuyabilirsiniz ve bunun da bir halı dokunduğu zaman yeni bizim genç kızlarımız dokuyordu yeni evler için ve kutsal yani bir çeşit kutsuyorlar, evlerini kutsuyorlar. Hem evlerini duvarlarının üzerine o şekilleri çizerek hem de halılarında o desenleri kullanarak hepsi yani bir anlamlı tamgaları kullanarak evlerini kutsamış oluyorlar. Oktay Evet, Hocam, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben böylelikle bilgilerimin ne kadarını paylaşıp paylaşmadığımı anlamış oluyorum. Şimdi benim rahmetli hocam Hudu Mehmetov diyordu ki her bir dinin, her bir inancın mutlaka bir kitabı ve metni olur. Türklerin dedi halısı ve kilimi aslında onların kutsal kitaplarının görsel yazılımıdır diye bir tespiti vardı. Yani bu kitap bunları iyi okumak gerekiyor. Yani bunlar şöyle düşünün. Bir konar göçer insan kütüphane taşıyamaz yanında. Ama öyle bir eser taşıyabilir ki o onu hem ısıtır hem soğuktan korur. Aynı zamanda da onun ecdatlarının kainat tasavvurlarını, insan tasavvurunu, tanrı tasavvurunu taşımış olabilir. Biz yazımızın altına bir şey düşmüştüm ben sizin de hoşunuza giden. Tanrısı soyut olanın sanatı da soyuttur. Bunun en bariz ifadesi Türklerin sanatında görülüyor. Neden? Bakın Yahudilerin hiç görsel sanatı yoktu. Neredeyse 20. yüzyılda kadar. Soyut sanat ortaya çıkana kadar Yahudilerin sanatından bahsedemiyor. Çünkü kitapları tasviri yasaklamıştı. Ve İslam'a da oradan girmiş yani bu tasvir yasağı muhabbeti. Ee, bakın Mısırlıların bütün sanatı tanrı ve tanrıçalarını anlatıyor. Ya da kutsal hayvanlarını anlatıyor. Yunan sanatı baştan sona antropomorfiktir. Yani görsel, insan biçimli tanrılar anlatıyor. Hint dinleri, Hindistan baştan sona kadar fare tapınağından tutun da fil tapınağına kadar her şey var. Ve bunlar neye tapıyorlarsa onu tasvir edecekler. Eğer tapındığınız şey görsel değilse ve mücerretse, abstraksa nasıl ifade edeceksiniz bunu? İşte o zaman sonsuz nakışlar ortaya çıkıyor.
Yani sonsuzluğu nasıl ifade edebilirsiniz? Sonsuz tekrarlarla ifade edebilirsiniz. Şimdi Türk sanatı yasa itibariyle dedim ki doğanın neredeyse kodlanmış yazılmadır. Hatta Oktay Sinanoğlu'nun rahmetli'nin çok güzel bir tespiti vardı. Bilgisayar dilidir demişti şey. Bunu birçok bilim adamı da tasdikliyor. Sizin de bir paylaşımınızda Amerikalı bir müellif de söylüyor. Türkçe matematiktir. Yani yazılım kodlaması için en münasip olan dil, nasıl ki Türkçe konuşma dilimiz böyleyse, bana sorarsanız sanatımız da bundan farksızdır. Yani Türk hece şiirine bakın. Türklerin e, mimarisine bakın ve onun üzerindeki, bak bu iki halı, bu pazarık halısıdır, sol taraftaki. Bu ise 19. yüzyıl Bergama halısı. Bergama'da bunu dokuyan teyze veya amca, kimse bilmiyorum. Bu pazarı nereden bilebilirdi ki? Pazarık kurganı 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış. Yani daha doğrusu 40'lı 50'li yıllarda. Bunu, bu nasıl bir aktarımdır? Yani ne onu buna çekebilir ki? Anadolu'nun Bergama bir de Anadolu'nun batısıdır yani. Bu nasıl bir aktarımdır ki bin yıllardır değişmeden devam ediyor? Veya şuna bakın, ben bunu çok önemsiyorum. Yani devamlılık meselesini anlamazsak siz bunun Türklere ait olduğunu nereden çıkardınız? Nitekim ben Tunus'ta bir uluslararası konferansa katılmıştım. Türk sanatını anlattım. Yerde özellikle yabancılar ve Araplar bana ısrarla şey dediler. Türk sanatının olduğunu nereden biliyorsunuz dedi buna. Yani her şeyi Türkiye nasıl bağladın demeye getirdiler. Ben de dedim ki şundan dolayı bunlar aynı üslubu, aynı bir, ama diyor biri falan yerde bulunmuş, biri falan yerde ve bunu en çok gocunanlar Fransızlarla Araplar oldular benim bu anlattığım şeye. Bakın şimdi İskitlere ait metal eşyalar üzerinde dört yön. Bir de bu Türk inancının en temel unsurlarından biri dört rakamıdır. Nedir bu? Dört mevsim, dört yön, yani anasır erbain dediğimiz, yani dört temel element gibi gördüğümüz, o yüzden dörtlü aktarım, dörtlü tarafa, yani gamalı haç gibi dediğimiz şeyler. Bu nasıl bir aktarımdır? Bakın bu İskitlere ait, bu daha çok Batı İskitlerine ait. Bu ise 16. yüzyılda Tebriz'de Tebrizli bir ressam Rıza Abbasi'nin yaptığı bir, iki atı dört tane ata dönüştürmüş. Ortada sadece iki çizgi ilave ederek. Bakın. Bir koşan at var. Bu biri soldan sağa, biri sağdan sola. Sadece iki tane çizgi ilave ederek bundan dört at yapmış. Bu ise çok eski bir Selçuklu dönemine ait bir eserdir. Tavşanların, üç tavşanın üç kulağı var. Aslında kulak sayısı hiçbir tavşanda eksik gözükmüyor. Yani tamamen matematik gibi yapmışlar. Bir kulak aynı zamanda diğer tavşanların da kulağı olabiliyor. Veya şu aşağıdaki örnekte e, dört kaplanı, dört aslanı daha doğrusu, Babürü minyatür ustaları 8 tane şeye dönüştürmüş. Kaplana. Yine hayvan üslubunda gördüğümüz o akıl cambazlığı, yani sanatsal cambazlığı burada da görebiliyoruz. Şuna bakın, yine Fatih albümünde yer alan, büyük ihtimalle de İlhanlı dönemine ait olabileceği kesin, yani öyle hissediyorum ben bunun. Bir kedi resmi var. Aynı hayvan üslubundaki gibi kedi bir yuvarlağın içine oturtulmuş. Yine 16. yüzyıla ait bir Tebriz minyatürü görüyorsunuz. Eshab-ı Keyf, yedi uyur. Yedi uyur bir mağara kapısı sınırı içerisinde birbirinin üzerine eklenerek tam sıfır yuvarlağın içine yerleştirilmiş. İşte bu sanat eserlerimizdeki bu boşluksuzluk veya bu Babür örneğinde gördüğümüz gibi bunun İskit hayvan mücadelesinin hiçbir farkı yok. Yani an mücadelesinin çok eski bir örneğini görüyoruz burada. Ama arada bin yıllar var. 16. 17. yüzyılda bu üslubu işte Orta Asya'dan ya da Semerkant'tan, Buhara'dan kalkıp Hindistan'a giden misafirler, tasvir yapanlar da aynı şeyi devam ettiriyor. Bu demek ki kaplan ve mamut örneğinin yanında bulunmuş bir başka örnek daha var. Fil ve bizon. Yani dişi ve erkek başlangıcını aynı anda yansıtan bir örnek. Bu Çatalhöyük'ü göstermiştim. Bu arada Mellart'ın mesela bir makalesi karşıma çıkmıştı yıllar öncesi. Mellart böyle bir varsayım üretmiş. Daha doğrusu elindeki bulgulara dayanarak.
Anadolu kilimlerinin birçoğunun prototipinin Çatalhöyük'te olduğunu söylüyor. Fakat Mellart bunu söylerken bu işin bilincinde miydi bilmiyorum ama sadece makalenin girişinde şöyle bir tespiti var. Diyor ki eğer bu savım doğrulanırsa Türklerin Çin'in kuzeyinden gelme teorisi saf dışı olacak gibi diyor. Yani evet, Çatalhöyük'te Türk kilimlerini bu şekilde birebir örneğini göstererek aslında Türk o Altaylardan göç teorisinin tam tersi bir şey oluyor. Anadolu'dan neredeyse Orta Asya göç edilmiş gibi gözüküyor bu durumda. Yukarıdaki çizimler e, milattan 7000 yıl öncesine ait. Bu ise aşağıda ise Anadolu Sivrihisar yöresine ait. Şu tarafta da yine bir duvar kilimi görüyoruz. Çatalhöyük'e ait ve bu da 19. yüzyılın Anadolu Afyon yöresine ait bir kilim. Ya bu nasıl bir devamlılıktır? Acaba diyelim ki şöyle bakalım olaya. Yunan medeniyeti dedikleri şey, yani Helenizm dedikleri Grek medeniyeti milattan önce 9. yüzyılda başlar, 5. yüzyılda Helenizme varır. Daha sonra Roma'nın istilasıyla da son bulur. Ama onların bir gelişimin başlangıcında bir primitif, yani ilkel bir dönemi var. Çok az ve bunun akabinde Mısır'ın etkisinde yapılmış heykelleri var ve 300-400 yıl sonra Helenizme geçmişler. Ve bariz bir şekilde bir başka bir üsluba dönüşüyor. Ama bu böyle bir uzun vadeli, böyle bir kalıcı bir şeyi ben daha başka bir medeniyette, başka bir uygarlıkta görmedim. Çok şaşırtıcı örnek, Çatalhöyük'ten daha etkileyici örnekler bana sorarsanız hem Kızılderili medeniyetleriyle çok benzer olması, Orta Asya ile ve Kuzey dediğiniz bu Cücteni, Tripoli medeniyetiyle çok benzeşen Burdur hacılardan çıkan örnekler. Yani bu seramik kaplara ilginçtir. Batılı araştırmacılar da halı tarzı diyorlar buna. Halı üslubu. Özellikle Anaf kültüründe halılı keramikalar, yani halı desenli keramikalar ve bu Cücuteni ile ilgili de yazılan araştırmalara baktığımda batılı kaynaklar halı desenli diyorlar onların desenlerine. Ve bu kaplar üzerindeki şeyler sanki ya kaplar üzerinde çizilmiş sonra dokuma olmuş ya da dokumayı görüp de şeyi dokunmuşlar gibi. Seramiğe yansıtmışlar gibi. Ama hepsinde değişmez olan bir şey form ve figürün negatif ve pozitifin özdeş olması. Kesinlikle özdeştir. Yani hiç lamıcımı yok. Burada bakın mesela bu motifleri eğer altına bir açıklama yazmazsanız kesinlikle Kırgızlar veya Kazaklar yaptığını düşünürsünüz ya da Türkmenlerin yaptığını düşünürsünüz. Ama bu milattan 6000 yıl önce Anadolu'da ortaya çıkarılmış. Yani hacılardan. Daha bir ötesine bunu ben başka bir yine bu bizim Ön Türk Akademisi'nin sanırım üyelerinden birisinin paylaşımında gördüm. Hoşuma gittiği için buraya aldım. Farklı bölgelerde aynı motifi, bu bir nevi obsesif gibi düşünebiliyor musun? Bir insan aynı davranışı tekrarladığında ona obsesif deniyor. Bu anlamda biz 10 bin yıllık obsesifiz yani Türk sanatında. Bu kadar ısrarla, inatla aynı tarzı, aynı üslubu niye bu kadar önemsiyoruz? Burada sadece aklıma gelen bir şey var. Bu kutsal değerler olmalı. Yoksa başka bir şey insanoğlu bu kadar farklı coğrafyaya giderken hiçbir senin karşına farklı bir manzara, farklı bir hayvan çıkmadı da neden bu kadar tutucusun? Bu geriye bir şey kalıyor, inanç. Demek ki onların atalarımızın çok önemsediği bir değerler menzumesi. Belki de estetik bir alfabedir bunlar. Estetik yazılımdır ama aynı zamanda arkasında hem kainat görüşü hem dini inancı, bu nasıl bir tekrarlardır? Bakın özellikle bu motiflerin en çok beni etkileyen tarafı Kuzey Baltık ülkelerinde bunlar çok. Hatta Ruslar bazı makaleler okuyorum. Şey diyorlar, en erken Slavyan motifleri. Çok da gülüyorum ben buna. Bunların hepsini Slavyanlara bağlıyorlar. Erken Slavyanlara, ama bunlar hepsi İskit öncesine kadar gidebiliyor bu motifler. Yine bakın Hacılar'da ve Türkmenistan'da çıkan Anaf kültürünü bunları götürüp yan yana koysanız aynı
camın altında sergileseniz hiçbir arkeolog şüphe duymaz buna. Ama aradaki bir mesafeye bakar mısınız? Hatta Türkmen bir araştırmacı e, bunu yazmıştı, Sümer ve Türkmenistan bağlantısı konusunda. Yakında bir İngilizce makale gördüm. Babilyon'un öncesi diyor. Babillerin temeli diyor. Yani Anaf kültürü, Göksür Karatepe, yani bu Türkmenistan'daki bu Anav medeniyetinin örneklerinin üzerine bir makale yazmış. Diyor ki Sümer'in öncesi, yani Babilyon yazmış o. Babilyon'un prototipi diyor Türkmenistan için. Ve ben de bu konuya kesinlikle katılıyorum. Şeyden daha eski gibi. Şu Türkmenistan örneği. Stamplarımız çok önemli unsurlardan bir tanesi, bizim kültürümüzü yansıttığı açısından. Bu Çatalhöyük'te, Hacılar'da, Azerbaycan'da ve Anaf kültüründe, aynı zamanda bu Ukrayna bölgesindeki, bunların pinti yaşı milattan önce 10 bin yılla başlar ve bir keskin bir e, değişim ve dönüşüm milattan önceki 3000 yıllarında oluyor. Bir farklılaşmalar oluyor ama yine de bu ilkeler kesintisiz olarak devam ediyor. Bakın bugün Azerbaycan'da e, arkeolojinin ortaya çıktığı bronz dönemine ait, yani bronz çağındaki halı desenli kapkacaklarla bir Azerbaycan halı araştırması bu motiflere benzerlerini bulmuş. Aynı Çatalhöyük'teki gibi. Ama işin garibi, Anadolu kilimleri ve halıları nasıl Çatalhöyük'e benziyorsa Azerbaycan'da çıkanlar da şeye benziyor. Kendi bölgesindeki arkeolojik bulgulara. Bu da bizim oralara gelme olmadığımızın başka bir kanıtıdır. Yani bu Avrupalıların yazdığı gibi önceden Hind Avrupalılar yaşıyordu da sonra biz Selçuklu'ya geldik, Oğuzlar geldi, buraları Türk yaptılar. Safsata. Bu yukarıda gördüğünüz kemer birebir İskit üslubunu yansıtmakla beraber İskitlerden 1500 yıl öncesine ait ve Kafkasya'da çıkıyor. Yine devamlılık açısından bakmamız açısından bu Karasu kültürü, Andronova, Sibirya'daki, bakın şu motiflere bakın. Bu ise 19. yüzyılda dokunmuş Karabağ halısının bir parçasıdır. Verni deniyor buna. Koca bir es var, ejderha biçimli. Bu kuyruğu var, gözleri var burada. Bakın ters durmuş resim. İki gözü ve bir kuyruğu olan es şeklinde bir ejder tanımlaması bu. Ejderin pulları aynı şekilde küçüklerinden oluşuyor eslerin. Aynı motifleri tam nerede? Sibirya'nın ortasındaki Andronova'da ve Karasuk kültüründe görebiliyoruz. Yine bizim bu şu anki Ön Türk Akademisi'nin üyelerinden birinin çok güzel tespit olduğu için paylaştım. İkiz keçi motifleri, bakın sırt sırta vermiş, Körtik çağdan kalan Talas, Öngüt, Kars. Bu nasıl bir coğrafya, bu nasıl bir tutku? Yani aynı motif aynı şekilde niye bu kadar ısrarla ikiz e, devam ediyor? Yine Türkmenistan'ın Anaf kültüründen çok bahsettim. O bölgeden çıkan bu desen ve örneklerini gösteriyorum. Bölge olarak da bu kısmı gözüküyor. En etkileyici, beni en çok dikkatimi çeken buradaki mesele, orada Gonurtepe dediğimiz bölgede e, Sovyet arkeologu Saryani'di, halı motifi biçimli kaleler bulmuş, şehir planları. Ve bildiğiniz halı, demin yukarıdaki şu örnekleri göstereyim. Bakın nereye gitti? Şu dörtlü motifler vardı. Evet. Şunları görüyor musunuz? Bakın. Şu motiflere bakın. Dört yöne bakan eli belinde gibi. Hani anlamına girmiyorum. Bakın. Şehrin üstten planı aynı motiftir. Bakın şu ortada göbeği var ya, kalenin şu kısmı. Bir başka örneklerini de göstereceğim bunu. Bildiğiniz şehir planları, bu mer birebir halı motifinin üç boyuta yükseltilmişi gibi. Ve referans olabilecek, yani Türk kültürünü nerelerde aramamız gerektiğiyle ilgili en önemli benim tespitlerim ve Huda Hoca'nın da bu konudaki buluşları, Halaf medeniyeti. Yani neresidir Halaf medeniyeti? E, Toros dağlarının bitişiyle Mezopotamya'nın kuzeyi
ve İran'da Zagros Dağları'nın, yani bu İran'la Anadolu arazisindeki Sıra Dağları ve ucu da Kafkasya'ya dayanıyor. Bu bölgedeki Halaf medeniyetinin bütün verileri e, Türk sanatının o bölgede çok yoğun olduğu. Sümer'i acaba kökenini o tarafta mı aramak gerekiyor? Yani nereden geldiklerini bir türlü tespit edemiyorlar. Ama sanki biraz daha ileri gidersek bu Halaf medeniyeti bir öncesi de Said Firidun Ağasoğlu'nun her zaman üzerinde durduğu Guteli, Gutilerin medeniyetinde de aynı ilkeleri görebiliriz. Buradaki sadece keçilerin betimlenmesi, şu boynuzların ve bunların gamalı haç gibi yerleştirilmesi, yine halı desenli kaplarına bakarsanız Halat medeniyetinin de şeye eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Çatalhöyük, Hacılar, şu bilinenleri diyorum. Halat medeniyeti, Anaf kültürü, İran'da yani Güney Azerbaycan Urmu Gölü'nün etrafındaki Hesenli ve Sus medeniyetine kadar ilerleyebiliriz. Guteli dediğimiz bölge, hmm, Orta Asya'da Türkmenistan ve kuzeyde Ukrayna ve sonra çok gariptir ki sonradan Avarların, Bulgarların, Hazarların ve İskitlerin de ısrarla cirit attığı bölgeler o bölgeler. Yani bunu da bence yaban atmamak gerekiyor. Neden o bölgeyi bu kadar önemsediklerini oradan bakabiliriz. Mesela İran bölgesi, bakarsanız İran bölgesinde arkeoloji kazılarda ortaya çıkan keçi ve koç tasvirlerinin, geyik tasvirlerinin dağılım haritası var burada. O kadar çok geyikli ve keçi tasvirli kapkacak var ki, yani neredeyse müzeleri her tarafını doldurmuş gibi, Yunan vazolarındaki şu Yunan tasvirleri gibi. Ben demin belirttiğim gibi bu keçilerin yayılım, yani kaya üstü çizimlerdeki ve arkeolojik bulgulardaki keçi, koç ve geyikleri takip ederek Türklerin tarihi coğrafyasını kesinlikle tespit edebiliriz ve yaşını da. Bu Evet Triplean, hocam buraya geçmeden vaktimiz azalıyor. Şimdi ben vurgulayayım siz de suyunuzu çayınızı için. Şimdi birazdan bitireceğim. Evet, güzel konulardan bahsediyorsunuz. Şimdi burada bir arkadaşlar vurgulayalım hocamızın söylediklerini. Yani Sibirya, işte Orta Asya dedikleri Türkmenistan'da Anav, Hindistan'da Arapa, Luristan demircileri, İran, Mezopotamya, Sümer ve Anadolu işte Çatalhöyük, efendim Hacılar, Hattiler, Hurriler, işte yani dünyanın her tarafında bir dağılan bir e, uygarlık var. Doğu Bunun Avrupa mesela özellikle. Evet, Doğu Avrupa, e, yani Balkanlar, gerçekten her yerde bu izleri görüyorsunuz. Amerika'da da görüyorsunuz. kesinlikle. Bu şundan kaynaklanıyor. Türklerin atalarının gittikleri yerlere gitmişler. Yani bu işte Anadolu'ya gelmişler. Anadolu'da bir zaman gücünü kaybetmiş, başka devletler oluşmuş ama yerleşik Türkler var. Sonra Türkler tekrar gelmiş, başka Türkler demeyelim de çünkü biraz şey olabilir. Aynı kökten gelen halklar. Evet. Yani biz aynı Bunu kökten gelen halklar. ikinci şeyde bunu bence burada güzel bir yeri noktalayıp şey yapabiliriz. Bu konuyu tartışalım. Ben de bir kanım vardır bu konuda. Yani Türkler mi dememiz gerekiyor, yoksa ortak atalarımızın mı sanatı oluyor? Bu Hocam ecdadımızın bu, bunu kapatayım. evet, evet. Kapatayım. Öbür şeyde siz de Konuşalım bunu. soluklanın. Buradan devam edelim hocam. Evet arkadaşlar, hocamızı bekliyoruz. Burada chatten birkaç tane soru gördüm. E, Bu neden tekrarlandığını. Çünkü bunlar daha önce de söyledik, geometrik desenler değil, her birinin bir anlamı olan e, tamgalar, e, bir nesneyi anlatan çizimler. İşte biz de bunlara tamgalar diyoruz. İşte gün var, ay var, ana var, başka tamgalar var. Bunları halıların üzerinde biraz konuya eğildiğiniz zaman kolayca okumanız mümkün, biraz konuya ilgi duyarsanız. Benim de çok ilgilendiğim bir alan.
bir halı gördüğümde o halıda neler anlatmak istediğini e, anlamaya çalışıyorum. Sanki o yapan bayanın bir mektubu gibi. Ama bu olay tabii ilk baş şimdi o şekilde değil. Bu sanki nesilden nesile aktarılmış, e, sözsüz aktarılmış. Yani ha, böyle şunu çizeceksin, bunun anlamı bu diye verilmemiş. Onlar atalarından gördükleri şekilde, analarından, babalarından gördükleri şekilde aynı motifleri, aynı desenleri çizmişler. Belki de anlamlarını bilmeden bazılarına işte ana motifine eli belinde demişler. Hocam hoş geldiniz. Sesiniz açık değil. Tamam, sesi açtım. Siz yokken rol çaldım, biraz devam ediyor. Çok iyi Evet hocam. yapmışsınız. Çok iyi Evet yaptınız. hocam. Biz bu şeyde kalmıştık. Dediniz ki önemli bir konu. Biz Evet. Türk mü diyelim yoksa işte aynı kökten gelen e, halklar mı diyelim? Yani Sümerler e, şu da var tabii. Şimdi Türklük kavramı ne zaman ortaya çıktı? Onu da Freud'un Agassizoğlu'nun, Celil Agassizoğlu'nun teorisi var, Urmu teorisi. İşte Semih Güner hocamızın şimdi Sibirya Göbekli Tepe Bağlantısı. hipotezi var. Altay, Türk Altay kavramı var. E, bunlar aksi çıkışlar. Yani Hint-Avrupa teorisine e, karşı çıkan duruşlar. Evet hocam, buyurun. Hocam, benim bu konuda belki genç aramızda bizi dinleyen genç araştırmacılar varsa onların dikkatini çekebilecek bazı noktalara ben temas etmek istiyorum. Benim bu konuda kendi yorumumu anlatıyorum. Yani ister kabul edilir ister edilmez. Bana öyle geliyor ki bütün bu şu anda arkeolojik verilerin bize sunduğu şeyle Göbekli Tepe ile 12 bin yılı buldu. Bunlar hepsi efsanelerde veya bu kutsal metinlerde geçen Nuh tufanıyla alakalı bir mesele. Yani tufan sonrasını biliyoruz biz. Ama Lariçev'in şu kaplumbağa ve geyik olayı meselenin çok daha gerilerden geldiğini gösteriyor. Yani milliyetler çok e, son zamanlarda ortaya çıkmış bir şey değil. E, burada Lariçev o Sibirya buluntularında diyor ki biz galiba ecdadlarımızı çok küçümsemişiz diyor. Yani 34 bin yıl Homo sapiens'in bilimsel tabirle ortaya çıktığı ilk yıllar. Ve bugüne kadar da bilinen en eski tasvirler olarak Fransa'daki ve Fransa'nın güneyi ve İspanya'daki Lasca ve Altamir mağaralarını tasvirleri gösteriliyordu. 25 bin yıl diyorlar buna. Fakat 34 bin yıl çok büyük bir rakam. Benim kanaatim şu ki insanlık tek kökten geldiğine kutsal kitaplar da böyle diyor. Tek kökten geldiğine inanılıyor. Bu insanlığın kök kökü neyse bu insanın atalarının bu evin en hayırlı oğlu Türkler çıkmış diye düşünüyorum. Yani şu erken Neolitiklere bakarsak ve Göbekli Tepe'ye, Çatalhöyük'e bakarsak ilk yerleşim alanları, insanların tufan sonrası ilk ayak basıp da toprakla yeniden bütünleştiği dönemlerin ortaya çıktığı kök dil, kök inanç ve kök sanata hayırlı evlat olarak devam eden sadece Türkler kalmış gibi geliyor bana. O yüzden dilimizi 5000 yıl öteye kadar götürebiliyoruz biz. Yani bunu şöyle de bir benzetme yapabiliriz. Eğer insanlığı bir ağaca benzetirsek, bu ağacın zamanla çok yan kollarının çoğaldığını düşünürsek, ağacın ortadaki gövdesinde hep Türkler kalmış gibi düşündürüyor beni. Yani dil olarak da en eski dil modülü oradan çıkıyor yani. Çünkü hiçbir halk 1000 yıl, 1500 öncesindeki dilinin izini bulamazken biz milattan önceki çağların dil kalıntılarında şey arıyoruz. Türkçeyi bulabiliyoruz. Türkçe kelimeyi bulabiliyoruz. Bu bağlamda sanat anlamında da dil anlamında da bana öyle geliyor ki insanlığın öz atalarına en yakın kalmış. Bunu da yaşam tarzları korumuştur gibime geliyor. Yani belki bu anlamda göçebeliğin konservatizmine de bakmak gerekiyor. Yani çok fazla değişken olmaması ilk aldıkları öğretileri, ilk
ve kainat görüşünü, ilk aldıkları dinsel, inançsal bütünlükleri ve ilk ortaya çıkan sanatsal buluşları günümüze kadar taşıma misyonlu bir nevi bizim Türk dediğimiz, Türklerin dediğimiz, Türkçe konuşan halklar dediğimiz bunlar taşımıştır. Ama bunların içerisinde neredeyse gözleri düz çizgi olan Eskimolar da var, Hakasya Türkleri de var. Ve bizim gibi Avrupa veya Kafkas ırkı dediğimiz türden de insanlar var. Ve bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Konu dağılmaması adına. Kızılderililerin yani Amerika kıtası ile Asya kıtasının son yaya geçişi 10 bin yıl önce bitmiş diyor uzmanlar. Yani son buzul çağı 10 bin yıl öncesinde bitiyor. Buzul çağına kadar ren geyiklerini takip eden bir Eskimo çok rahatlıkla Kuzey Amerika'ya geçebiliyordu buzlar üzerinden. Yani bir nevi kara yolu vardı ve bu kara yolun kapanması 10 bin yıl diyor uzmanlar. Yani Alaska'daki o bizi Asya'ya birleştiren Alaska bölgesindeki buzulların erimesiyle arada devasa bir su açılımı oluyor. O zaman şunu anlamamız gerekiyor. Kızılderililer 10 bin yıl önce Asya'dan götürdükleri sanat üsluplarını ve inançlarını kesintisiz olarak korumuşlar. Yani bu dilin, bu sanat üslubunun 10 bin yıl önce şekillenmiş ve bitmiş olması gerekiyor ki Navajo yerlilerin dokuduğu kilimlerle Anadolu kilimleri aynı olsun. Türkmenistan'da dokunan halı motifleriyle bilmem Orta Amerika'da yaşayan İnkaların bütün sanatı neredeyse kopya gibi ya. Aynı elden çıkmış gibi. Dolayısıyla bunu anlamak için ben buna dayanarak diyorum ki Türk sanatının en az 10 bin yıl yaşı var. En az, en pinti tabirle ve bu daha önceden şekillenmiş olan ataların sanatını, dilini ve inançlarını neredeyse İslam'a kadar çok rahatlıkla taşıyabilmiş ve İslam döneminde de e, üzerine eklemelerle yeniden günümüze kadar taşımış biz yegane millet olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Yani kök insana en yakın e, ırk veya en yakın deminki tabirimi daha çok beğendim. En hayırlı evlat olarak atalarına bu kadar bağlılığını sürdürmüş gibi düşünüyorum. Oktay Hocam, e, ben Buyurun hocam. bazı tespitlerim var. Yani bundan sonraki bu konulara merak saran genç sanat araştırmacısı ve tarihçilerin birkaç tane altını çizmek istediğim mesele vardı. Bir, geometrik dedikleri, süsleme dedikleri kancalı motifler. Yani birbirini tamamlayan birinci şey bu. Yani fonu olmayan tasvirler. İki, sekiz biçimli kadın figürleri. Bunları nerede bulurlarsa mutlaka kök bir Türk kültürüyle bağlantısını görecekler. Şimdi şu gösterdiğim iki örnek yan yana koyacağım size. E, Bu taraftaki Cücüteni yani sol taraftaki motif kadın figürü Cücüteni yani o Tripoli. Peki sizce şu yandaki siyah beyaz olan nereye ait olabilir? O şey hocam Venüs kültürü diyorlar da e, ona Venüs Avrupalılar, Hint Avrupacılar Venüs kültürü diyorlar. Hocam ne Venüs mü Afrodit mi ona karışmıyorum ama sanat üslubuna bakın. Vücudun nakışlanması, Evet. vücudun Çatal betim. hocam bakın oradaki çatal oyuk beyanını görüyorsunuz şeyini. Hocam şu Evet. siyah beyaz Qobustan'da milattan 7.000 yıl önce betimlendiğini arkeologlar söylüyorlar. Qobustan kaya tasvirlerindeki kadındır bu. Siyah Evet. beyaz. Bunu bilinçli olarak seçtim, ortaya koydum. Kafa betimlemesi, kalça betimlemesi ve üzerindeki bu birbirinin çizgisel olarak betimleyen figürleri dikkatli kıyas yapılsın. Azerbaycan, Kafkasya, Hazar Denizi'ne 100 kilometrelik bir mesafede yer alan 80-100 kilometre. 14 bin yıldan milattan önceki 3000 yılına kadar kesintisiz olarak insan meskenlerinin olduğu kutsal bir alan sayılır Gobustan. Bundan sonra Gemikaya geliyor. Yani Gobustan'ın bitişinde Gemikaya, Nahçıvan, Ordubat ilçesinde yerleşen Gemikaya.
Ve Gemikaya tasvirleri Gut elinin, yani bu Urmu teorisini en çok destekleyen verilerden bir tanesidir. İşin tuhaf tarafı, Gemikaya Ordubat sınırından sonra Ermenistan başlıyor, şimdiki Ermenilerin yaşadığı bölge. O bölgedeki bütün tasvirler aynısının devamıdır. Yani sadece sınır Sovyet döneminde kesilmiş. Ermeniler oradaki kaya çizimlerindeki damgaları baz alarak 12 bin yıllık tarihlerinden bahsediyorlar. Ben bunun ciddi ciddi şeylerini okudum. Yabancı dildeki Evet, evet. makaleler Rusça'da. Şimdi şu kadın tasviri çok önemli. Üzerinde durulması gerekiyor. Bu Venüs mü, Afrodit mi, artık onu Kibele mi, ona karışmıyorum. Fakat ben burada ilgilendiren üslup ve devamlılık meselesidir ki şu yan tarafta oturan bu değişik yüzlü hanımefendiler Türkmenistan e, e, Karakurum'da bulunan şu Saryanidi'nin bulduğu kadın tasvirleri kilden. Aşağıdakiler yine o bölgeye yakın e, Gonurtepe bölgesine ait kadınlar. Bunlarsa yine bu Tripoli, Ukrayna ve Romanya'yı, Moldavyan'ı kapsayan bölgeden çıkan figürler. Aşağıdaki de yine o bölgenin Kuzey Ukrayna ve Romanya'dan çıkanlar. Şimdi yine sol taraftaki bütün bulgular Türkmenistan bulguları. Yani milattan 6000 yıl öncesi ya da 7000 yılla başlıyor. Ceytun kültürü milattan önceki 3000 yıllarına kadar kesintisiz devam eden bir kültür. Ve oradaki bütün bulgular, hatta şu zikkurat yapıları, yani basamaklı tapınak şeyinin temelleri de orada bulunduğunu söylüyorlar. Haç formunun, geyik formunun ve bu kadın betimlemesinin. Ayrıca bu Ukrayna'daki ve Moldova'da çıkan bu örneklerde de ilk yazı işaretlerine dikkat çekmek istiyorum. Yani neredeyse vücutlarında damga benzeri işaretlerle bir şey yazılmıştır ki günümüzde birçok Anadolu'nun ve Anadolu'ya komşu bölgelerin birçoğunda kadınların hala vücutlarında bu dövmeler yaptığını görürsünüz. Ve işin ilginç tarafı, bu bir nevi süsleme de yerine geçiyor. Eğer bazı ilkel demek istemiyorum da, kabile hayatını sürdüren birçok kabilede vücutları renkli kille desenlere boyamak var. Beyaz kille, kırmızı kille ve bu desenlerle bir nevi vücutlarını e, kutsuyorlar. Yani mesela karın bölgesine yapılan motiflerde kadının doğurganlığını artıracağını bir muska gibi, bir tılsım gibi kullanıyorlar. Sanırım bu çok eski bir gelenek olsa gerek ki mesela bunu Çatalhöyük'te de görüyoruz. Yine çöp gibi, yani çöp betimlemesi gibi, çöp adam gibi betimlemeler var Qobustan'da. Bu bronz çağına denk geliyor. Yani erken bronz çağına, taş devrinin bitimine. Bunlar deminki figürlerden daha geç. Yani kalkolitik çağa yaklaşan. Bu figürlerle şu yan taraftaki gördüğünüz figürler de Anadolu'da çıkanlar. Çatalhöyük ve Anadolu'nun farklı bölgelerindeki kaya çizimlerinde bulunan arada 2000 kilometreden fazla mesafe var. Sonra bu dörtlü figürlere çok dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar şu bahsettiğim Ukrayna, Cücuteni ve Tripoli medeniyetlerindeki bu kadınların özellikle karın bölgesindeki işledikleri motifler tamamen sonradan halılarda nazarlık dediğimiz, muska dediğimiz motif olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada Rusça açıklamasında yersel, yani bereket sembolü diyor. Zevno Paladaro diye. Yani yerin doğurganlığı, bizdeki yerin bereketi anlamında. Ve aşağıdakinde ise kadın doğurganlığının sembolü diyor açıklamasında. Yukarıdaki yerin, yani tabiatın, aşağıdaki ise kadın doğurganlığını temsil ediyormuş. Yine bu kadın doğurganlığı ile ilgili, kadın betimlemeleri ile ilgili Çatalhöyük tasvirlerinde ortaya çıkan simgeleri gösteriyorum ve bunun Türkmenistan Anaf kültüründeki orta çıkan örneklerini gösteriyorum. Yine bu Kuzey Avrupa, özellikle İskandinav, İsveç bölgesi, Vikinglerin yaşadığı bölgeler ve İskitlerin sonradan da işte Avarların, Peçeneklerin falan uğradığı bölgelerin
ortaya çıkan nakış betimlemeleri kaplar üzerinde. Şu burada gördüğümüzse bir iskit pantolonunun şans eseri korunmuş. İskit pantolonun üzerindeki motifi görüyorsunuz. Aynı motifin bu kadar geniş bir coğrafyada ısrarla ve inatla korunduğunu görüyoruz. Sonra bir İsviçre bir kralının mezarında bulunmuş bir battaniye üzerinde çok dikkatimi çeken bir örnek. Kudu Mehmedov yaşasaydı bunu görse çok sevinirdi. Atın üzerindeki motifler, bakın e, aynı ilkeleri taşıyan motifler ve ilginçtir, atların kuyruğu bağlanmış. Bu da bir Türk geleneğidir. Atların kuyruğunu bağlanması, ama bu bir İsviçre, büyük ihtimalle Viking'tir herhalde. Viking'in mezarı üzerinde. E, Bu artık bunlara kızın çok gülmüştüm aslında buna da. Bu Cem Yılmaz'ın bir filmi vardı, Yahşi Batı. Orada diyor ki siz Kızılderililere Türk diyorlar diyor. Ne dersin? O da diyor ki o öyle değil diyor. Türkler Kızılderilidir. Ben bu motifleri gördüğümde Türkler Kızılderili mi diyesim geliyor. Bu gördüğünüz bütün motifler farklı bölgelerde Amerika yerlilerine ait yerel halkının. Bakın bu demin örneğini gösterdiğim iki başı olan bir kuş tasviri. Belki yılan da olabilir, ejderha da olabilir. Bizim Karabağ halısındaki esin aynısı bu demek ki. Ve iki başlı bir hayvan tasviri bu. Ama boşluğu ve doluluğu aynı tasvirdir bu. Hiç yeri bırakmamış. Ve aynı şeyin kilim dokuması gibi olan örneğine bakın. Yine sarı olan ve kırmızı olan şey tamamen eşdeğer, negatif ve pozitif aynı olan örneğini bir daha görüyoruz. Ve bu da bu dokunmaları yapan halkın mimari süslemeleri. Çok gariptir. Bu da bizim Selçuklu ve e, Gazneli döneminde yapılmış. Aynı dönemin paralelinde e, İnkalar tarafından, Aztekler tarafından yapılan tapınaklar üzerindeki motiflerdir. Deminki kralın atının üzerinde ve İskit pantolonunda yani kurgandan çıkan o İskit pantolonun üzerinde gördüğümüz motifin aynısını burada da görüyoruz. Ve sonra şu doğurganlık simgesi dediğimiz kadınların e, göbek kısmında kullandıkları, bu seçtiğim bütün örnekler negatif ve pozitifi, boşluğu ve doluluğu tamamen aynı motiftir. Bunlarsa şu Türkmenistan'daki ve hacılardaki kaplar üzerindeki motiflerin neredeyse kopyası gibi duruyor. E, Bunların tabii üzerinde çok durulabilir ama ben bundan hareketle şunu söyleyebiliyorum. Biz sanat tarihçileri, sanatla uğraşan kişilerin ve bu elimizdeki bu sanat betimlemesi kaynağına bakılırsa lütfen tarihçilerin bu konuya eğilmesini istiyorum. Sadece runik alfabe aramakla ya da sagalarda, destanlarda geçen veya eski el yazmalarla yetinmesinler. Yani bizim tarihimiz motiflerde, bizim nakışlarda saklıdır ve çok arkaik bir tarihimiz. Çok geriye gidiyor. Yazının neredeyse 5.000, 6.000, 7.000 öncesinden bahsediyorum. Yazı henüz icat edilmediği dönemlerde bile biz bir üsluba sahibiz ki bu üslupla işte bu bize aittir ya da bizim atalarımızla ilintilidir deme şansımız var. Ve bunu lütfen genç araştırmacıların bu konuya eğilmesini istiyorum. Oktay Hocam. E, Ve Evet, bu doğru söylüyorsunuz. bahsettiğimiz bahsettiğim bu ak ve kara, negatif ve pozitifin eşdeğerli meselesini ilginçtir. Güzel bir araştırma buldum. Çok dikkat çekmemiş olabilir. Dede Korkut'ta Renkler diye bir araştırma gördüm. Orada renkleri de sembolik olarak kullandıkları ile ilgili bazı şeyler okudum. Dede Korkut destanında genellikle Türkler rengi bizim doğa tasviri, doğa betimlemesindeki renk olarak görmüyorlar. Renge de farklı bir anlam yüklemişler. Örneğin kuzeyde olan bütün kuzey bölgesini tanımlamak için beyazı ak rengi kullanıyorlar. Ak diyorlar. Mesela Akdeniz, Şey, Akçaabat, Güney Akdağlar, hocam. Güney değil, pardon özür dilerim, Güney. Güney hocam. Mesela Azerbaycan'da Akşehir, Ağdam, Alcebeli deyince biliyoruz ki bu güneydedir.
Akdeniz dediğinizde güney olduğunu görüyoruz ve Kara'nın kuzey olarak geçtiğini biliyoruz. Yani bu da yeniden aynı tutuculuğu, aynı ısrarı biz hem renk, hem dil, hem nakış, süsleme boyutunda da bu sembolizme tanık oluyoruz. Ayrıca size garip bir şey söyleyeyim. Bizim bu motiflerin oluşması için doğadaki 17 farklı simetri yapılanma şekli vardır. Yani atom ve moleküller bir araya gelirken, maddeyi oluştururken 17 farklı simetri türü gösteriyorlar ki bu 17 simetri türü kimyada mevcut olan fizikte, matematikte aynısı Türk halı ve kilimlerinde mevcuttur. Aynı zamanda sonradan işte bütün İslam ülkelerinin bize ortak olduğu geometrik süsleme dedikleri bütün o şeylerde de bu var. Bu da doğayla iç içeliğin bir uzantısı gibi söylenebilir ve yaratılışımızdaki insanın yaratılışında kullanılan bütün prensiplerin Türk sanatında izlerini görüyoruz. Aynı zamanda bu öyle bir şunun altında çizmek istiyorum ki semavi dinler dediğimiz ya da kitabi dinler dediğimiz yakın doğudan çıkan mesela Yahudilik, İbrahim dini, Hristiyanlık, İslam gibi eski çağın e, en evrenselci inancıdır Türklerinki. Yani bu anlamda şöyle bakabiliriz. Bu insanlığın ilk görüşleri, ilk inançları neyse ona çok yakınlar ve bozulma bana kalırsa sonradan olmuştur. Yani insanların böyle mitolojik e, hayal üstü insanın hayallerinden doğan bazı varlıklar aslında temelde somut varlıklara dayanıyor. Ve bu anlamda da bu motifleri, bu süslemeleri inceleyerek çok daha gerilerdeki izleri yakalama şansımız var. Ve şuna da şöyle bakmak lazım. Çürümeden, yanmadan, işte elimize geçenler bunlar. Biz daha ötesini bilmiyoruz. Sanırım yani Çatalhöyük'e kadar herkes insanlığın Sümer'den başladığını düşünüyordu. Ondan önce Mısır'dan başladığını düşünüyorlardı. Ondan önce de Yunan'dan başladığını düşünüyorlardı uygarlığı. Şimdi Göbekli Tepe bizi şaşırttı mı? Ben şaşırmadım. Ben Göbekli Tepe'den bir o kadar daha geçmişe gidileceğini de eğer kıyamet kopmadan böyle de bir şeye karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Ya bu sanat dilimizi lütfen gençlere özellikle araştırma yapmak isteyenler bu konuda biraz daha çaba gayret sarf ederlerse çok daha fazlasını bulacaklarını sanırım. Ama diyelim ki bugün İngilizce'de 3 tane Türk kelimesi bulduğunda peşinden gidebiliyoruz da 300 pardon 30 binden fazla ya da 10 binden fazla bizim dilimizde yazılmış süslemenin peşinde niye gitmiyoruz? İşte İngilizce mesela Hindi-Avrupa diline geçmiş ox kelimesi var. Öküz kelimesinin işte uzantısı olarak biliniyor. Ama bu kelime gibi binlercesi var diyorum ben de. Bunu vurgulamak için zaten bu konuşmayı davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum ayrıca. Hocam çok güzel şeyler söylediniz. Şimdi gerçekten özellikle akademisyen ve araştırmacı arkadaşlarımız yani sadece dil, tarih e, olarak değil, sanat olarak da bakmak gerek. Çünkü baktığınız zaman örneğin İngiltere'den bahsettiniz hocam. İşte mesela Piktiş diye adlandırıyorlar. Hı hı. Oradaki motiflere, desenlere baktığınız zaman birebir bizimkilerle aynı. Hatta ben bir keçi çizimi var. İşte geçenlerde de göstermiştim. E, Kırgızistan'dakilerle birebir aynısı. Anadolu'daki motiflerle birebir aynısı. Demek ki bu adamlar e, bizim kökten gelen insanlar. Yani bu Piktiş denilen toplum bizim gibi balballar dikmişler. İrlanda'da ve başka yerlerde. Şimdi orayı araştırırsanız sizin dediği gibi yani belki bugün dili okumak, yazıyı okumak mümkün olmayan yerler var, okunamayan yerler var. Ama sanattan bulabilirsiniz yani. O Evet, motiflerden. hocam
Bir de şuna dikkat etmekten bahsettim. Bir 8 biçimli, üzeri betimlemeli kadın kuş figürleri bizim için önemli referanslar bir tanesi. Bir de üzerinde çok durulmamış, şimdiki e, işte Doğu Avrupa ve özellikle İtalya, İspanya'ya da ulaşan ve İskandinavya'ya da ulaşan kimsenin sahiplenmediği kurganlar var. Bilmem dikkatinizi çekmiş mi? Ve 8 biçimli yapılar var. Ve bu Evet. kurganlar mesela İtalya'da var, Malta adasında var ama kimse buna, hiçbir Avrupalı halk zaten haklı olarak da sahip çıkmıyor. Yani şey anlamda sahip çıkmıyor. Yani benim ecdadımın eseridir diye bakmıyor ama kültür varlığı olarak koruyorlar. Ya İngiltere'deki şu meşhur Stonehenge mesela. Evet. Onun Sonra, gibi, onun çok daha eskisi olan milattan önce 5-6 bin yıllarına kadar giden kurgan yapıları ve balbal yapıları. Mesela Hakkari'de steller çıktı. Ben burayı almadım hani konumuzu çok fazla genişletir diye. Hakkari'de çıkan balbal tipli steller Orta Asya'dakinden 3000 yıl daha geriye gidiyor. Yani diyelim ki 1500 yılı geçemezsiniz Altay bölgesinde bir balbal için. Ama Orta Doğu'ya, İran, Azerbaycan ve Anadolu'ya geldiğinizde bunların yaşı milattan önce 3-4 bin yılına çıkıyor. Aynı şey Azerbaycan'da ve şu andaki Tebriz civarında çıkan Tebriz Müzesi'nde de korunan balballar yine milattan önceki 2000-3000 yıl öncesine giden balballar ve sanırım Hakkari ile de çok akrabalar onlar. Çünkü komşu bölgeler oluyorlar, yakın bölge. Ve bunları araştırırken dediğim gibi yazılı metin arıyorsanız bunlar zaten görsel ve yazılı metin. Üzerlerindeki simgelerden tutun. Benim mesela bir e, şu anda açmadığım damgalarla ilgili, mesela Türk damgalarıyla ilgili bir sunum daha var. Belki kısmet olursa bir başka bir konuşmada tabii da damgalar üzerinde konuşabiliriz. O damgalar bile tarihimizi nasıl desem e, çok eskiye götürmek için yeter artar da bile. Çünkü yazıyla tasvir arasındaki geçiş evresidir damga. Ve insanlık modern çağa gelmeye yaklaştıkça daha çok simgeleşiyorlar. Yani diyelim ki Paleolitik sanatı daha doğaya yakın bir betimleme içerirken işte Neolitik daha da süslemeye, daha çok geometriye, sembolizme kayıyor. Kalkolitik çağ daha da gidiyor. Bronz tamamen neredeyse simgesel anlatıma geçiyor gibi. Bu da sanırım yazıya artık bir geçiş niteliğinde oluyor. İnsanlar artık daha çok karmaşık insan ilişkilerine geçmiş oluyorlar. Bunu ayrı bir benim doktora tezim eski Türk damgalarının çağdaş Türk ve Azerbaycan resmine yansımalarıydı. Ben bu vesileyle en az 10 bin tane damga inceledim diyebilirim. Yani başlı başına sadece damgalarla bile biz tarihimizi yeniden yazabiliriz. Ki bugün gösterdiğim sanat diliyle 34 bin yıla kadar da gidebiliyoruz. Yani. evet, evet hocam. Yani çok önemli bir şey. Ve bir de buna sahiplenmek gerek. Yani yazmak, sizin dediğiniz gibi Tebriz'den, ben Tebriz Müzesi'ne gittiğim zaman orada da Türkler zaten oradakiler. E, Ben balbalları gittim, resmini çektim falan. Bir bayan vardı, alkolü. Ha, Ben sordum, gördünüz değil dedi mi? O İslam balbal, sanatı o dedi. balballar gördünüz siz. Çok Evet, çok sevindim gördüm. yani gördünüz. İşte İslam sanatı dedi. Ben dedim ki bak dedim bunlar İslam sanatı değil dedim. Türk sanatı dedim. Bunlar bizim Türklerin şeyleri dedim. Ondan sonra İslam'dan öbür 5000 yıl önce yapılmış, 3000 yıl önce yapılmış. yani orada hocam çok güzel sizin söylediğiniz gibi tamga mühürler var. Mesela bizde Uzbekistan demircilerin eserleri var. Yani sizin söylediğiniz çok güzel şeyler hocam. Bu gerçekten ben de mesela araştırırken özellikle sanata bakıyorum. Sanata, mimariye bakıyorum. Örneğin Yemen'de mesela kuşanlar var. Kuşanları Evet, evet, Hittoslara evet. baktığınız zaman diyorsunuz ki bunlar bizim kökten, bizim insanlarımız diyorsunuz. Veya işte mimariye bakıyorsunuz. Mısır'da piramitler var. Kazakistan'da var. Çin'de var. İşte Aztekler yapmış, Mayalar yapmış. Bakıyorsunuz, diyorsunuz ki demek ki bu bir ortak kültür. Yani Evet. Kök
Yani belki böyle diyebiliriz. Nuh'un gemisinden inen atalarımız ne getirmişse günümüze bunu ihanet etmeden, emanete ihanet etmeden günümüze kadar bizim atalarımız taşımış olabilir diye düşünüyorum ben. Böyle bakıyorum. Yani sanki eski dünyaya baktığımızda o ilk yerleşim alanlarının birçoğunda aynı izi buluyoruz. Ve şaşırtıcı olan bunların birbirinden sanki etkilenerek yapmamış olması. Yani bölgesel bir gelişme söz konusu. O bölgede gelişen sanat aynı yere çıkıyor. Türkmenistan'daki aynı kapıya çıkıyor. Anadolu'daki aynı kapıya çıkıyor. O zaman diyorum ki herhalde bunlara Türk demek yerine ortak atalarımızın sanatına bu kadar sadık kalmış bizim atalarımız yani Türkler var diye düşünüyorum bu anlamda. Evet hocam. Yani şöyle aslında burada e, belki Türk denilen kavram ve Türk e, yani bulduğumuz zaman bizim adımız ön Türk ama biz şu anda işte İslam öncesi dönemi araştırıyoruz. Çünkü maalesef İslam öncesi dönem Türk olarak e, kabul edilmiyor. Yani bugün Sakalar, İskitler, hatta onlar bile e, ve ondan önceki de kültürler e, kabul edilmiyor. Biz mecburen İslam öncesi hem de araştırılmıyor. Türkiye'de de araştırılmıyor. Bugün yani Göktürk tarihi dediğimizi bile doğru düzgün e, yazılmadı. Yani Hocam Göktürk'ten yani başkaları da var yani. o zaman bunları Anunnakiler yapmıştır'a inanıyoruz. Uzaylılar yaptığına Evet, inanıyoruz. öyle diyorlar. Safsata ve Türkler sanki uzaydan indirilmiş gibi oluyor o zaman. Yani hiçbir Evet, yerde yokuz. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi kıskançlığa bağlıyorum. Bence bunu Avrupalılar da çok güzel biliyor. Yani özel araştırma yapanları çok güzel biliyorlar. Bizimle ve vicdani olanlar da bunu itiraf ediyor. Ama burada başka bir mesele. Göçebelik hayatının yerleşik hayat kadar iz bırakmamasını da aramamız lazım. Yani şöyle düşünün. Sümer'in dilini, dinini ve sanatını etkileyecek kadar komşu bir kavimler var. Huriler. Hutiler ve evet. Huriler. Fakat onlar göçebe olduğu için sadece kayada iz bırakabiliyorlar. Bir tapınak inşa etmiyorlar ve Türk dininin tapınağı yoktur. Yani başka dinlerde gördüğümüz Budist, Hindu tapınağı veya Yahudi havrası veya Hristiyan kilisesi, Müslümanın camisi gibi bir yapısı yok. Ve burada bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Türklerin sadece tapınak gibi kullandığı yüksek kayalıklar var. Ve bana sorarsanız dağ, dağ kültünün yani dağlara olan yüksek dağlara olan bağlılığın kurgan sahtesidir yani imitasyonu. Yani ölen kutsal kişinin veya büyük muhterem devlet büyüğümüzün üzerine bir nevi dağın benzerini inşa etme geleneğidir kurgan. Bunu unutmayalım. Bakın Orta Asya'da ben sizin konferansı iyi hatırlıyorum. Benim katıldığımda. Ümit Sarıca galiba bir şeyden bahsetmişti. Kırgızistan'daki şu meşhur kaya çizimlerine neredeyse hayvanla bile ulaşılmıyor. Peki bu kadar yüksek bir yerde bunlar neden yapılmıştır? Ya da Hakkari'de Yüksek Ova'daki kaya çizimlerine dağ komandoları bile zor ulaşıyor. Orada geyik ve tamgalar var. İnsanları betimleyen bir sürü tamga var. Geyikler ve dağ koçlarını. Neredeyse insan duramıyor orada. Dolayısıyla bunun şunu gösteriyor. Onların kutsal alanları bunlardır. Gobustan da insan yerleşim alanından ziyade kutsal mabetlerin olduğu yerdir Bakü'nün yakınındaki. Ve bu Evet. dağ kültürüne çok dikkat etmek lazım. Yüksek kayalıklar bir nevi Tanrı'ya daha yakın hissediyorlar. Bilemeyeceğim. Oksijenin fazlalığına mı e, oraya gidiliyor? Dağ Türkler aslında bunun altını çizmek istiyorum. Bütün araştırmalardan göreceksiniz. Aslında Türkler step halkı değil. Türkler dağ halkıdır. Biz dağı kutsuyoruz aslında. Fakat dağa senenin belirli mevsimlerinde çıkılır. Çünkü iklim şartları sadece 3 ay kadar bir zaman yükseklikte kalabilirsiniz. Gerisi ovaya inmek zorundasınız. Tekrar hava devri daim gibi, helezon gibi dönüp oraya bir daha çıkmanız gerekiyor. Ve kurgan dağ kültünün imitasyonudur diyorum. Bu benim kendi tespitim.
Ee, Hocamızın bahsettiği alanlar Saymalıtaş, Kırgızistan'da, e, Kazakistan'da Tangalı var. Bir de Tangalı Say var. Üç kutsal alan var. Gobustan Azerbaycan'da. E, Bunlar büyük, gerçekten çok büyük alanlar. Ve Türkiye'de de benzerleri var. İşte Frig Vadisi'nde Ümit Şıracı ile birlikte yaptığınız programda Ümit Şıracı oradaki resimleri göstermişti bize. Başka yerlerde de var. Karaman'da Osman Ülkümen hocam bir yer buldu. Onu da resimlerini falan çekti. Yayınlandı. TRT'de program yaptı onun üzerine. Başka Kars'ta var. İşte Karadeniz'de var. Bu kutsal alanlar bildiğimiz bugün işte bunu en iyi yaşatanlar işte Kızılbaş Alevi kültürü, işte Hacı Bektaş ve diğer yerlerde bu kültür hala yaşatılıyor. Diğerlerinde de bir ziyarete dönüşmüş durumda. İşte türbe ziyareti yapılıyor. Bu da büyük ihtimalle Türk inancından kaynaklanıyor. Çünkü bir Türk Tanrı'dan bir şey isteyemiyorsunuz. Tanrı'ya alkış tutuyorsunuz ama Tanrı bir nevi Türk inancında tarafsız. Yani o da şöyle izah ediyor bir filozof konuşmasında. Çiftçi diyor ki ben diyor güneş istersem tarlamdaki ürün için diyor. Yandaki komşum diyor yağmur isteyebilir. Yani o zaman Tanrı hangisini gerçekleştirecek? Biz de bu yardımları, şifa bulmayı, başka dertlerimizi işte bu kutsal alanlara giderek ya da bugünkü inançta türbeleri ziyaret ederek e, gidermeye isteklerimizi karşılatmaya. Yani bir nevi başka vasıtalarla bu isteklerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar sorularınızı chatten yazarsanız ben hocam geldiği zaman sırayla soracağım. Buyurun Evet hocam. soruları tekrar hocam hoş geldiniz. Hoş Tekrar bulduk. yazabilir miyiz? Çünkü diğerinde gitti sorular. Ee, Soruyu dinlemek isterim hocam eğer. Ben size yazdıkları zaman evet arkadaş sorusu olan var mı? Evet. E, Almaz Atbasova e, soruyor. Teşekkürler. Gence'den selamlar gönderiyor. Teşekkür E, ederim. Memleketten selamlar. Bizim bu da diyor. Bu da bizim sembolümüz mü? Avesta ile birlikte mi yoksa öncesinden mi yarandı? Ee, Sizin lehçenizle söylüyor hocam. Ee, Anlayamadım soruyu. Diyor ki birinci sorum bu da bizim sembolümüz mü? Yani Türklerin sembolü mü? Avesta birlikte mi yoksa öncesinde mi Hocam yarandı? Avesta falan hani Ahmet Arif'in bir şiiri var. Havva Aram dünkü çocuk sayılır gibi. Yani çok sonradan ortaya çıkan dinler bunlar. Budizm gibi ya da bunlar biraz aslında modern dinlerin başlangıcı gibidir. Yani Avesta'dan çok geriye mesela Türklerde bir ateş kültü var ama bu ateşe tapınmayla ilgisi yok. Ben bunu bir Nevruz programında belirtmiştim. Ateşperest hiçbir zaman Türkler ateşperest olmamış. Fakat oda çok ciddi saygı duyuyorlar. Ateşe, od dediğimiz. Çünkü kutsal bildiğiniz bir nesnenin üzerinden atlamazsınız. Mesela çarşambalarda e, Nevruz şenliklerinde ateşin üzerinden atlıyoruz. Arma veya hastalıklarımızı o enerjide yok etmek istiyoruz ama burada Zerdüştü gibi ateşin önünde secde edilme yoktur. Yani buna dikkat çekmek istiyorum. Ve ateş rengi dediğimiz kırmızı okur renginin eski Türk mezarlarında çok önemli yeri var. Özellikle erken Neolitik Türkmenistan seramiği ve Çatalhöyük seramiğine bakarsak bu kırmızı rengin, ateş renginin çok önemli olduğunu görüyoruz ki Zerdüştlükten çok öncedir. Yani Buda'nın öncesi ama Buda'nın bazı araştırmalarda Kuşanlardan bir prensin oğlu olduğunu ben okudum. Yani Budizmin kurucusu Buda'dan bahsedilirse onun bir Hun
Yani Güney Hunların, Ak Hunlardan bir prensin oğlu olduğunu okumuştum bir yerde. Zaten hocam Türklerin, Kuşanların yani kurdukları bir din denilebilir ona. Ve Evet, burada şey diyor Almaz Abbasova, şimdi sizin bahsettiğiniz ateşe tapmaktan bahsetmiş. Siz açıkladınız. E, Gence'de diyor birçok, hatta hemen hemen tarihi evlerin hepsinde e, rüya kapanı sembolü var diyor. ne kapalı? Rüya kapanı. Tam çıkaramadım ama olabilir. Mesela bu koçbaşı gibi, koç boynuzu gibi, at nalı gibi buna benzer semboller kullanılıyor. Onu biliyorum ama o rüya kapan dediğini anlayamadım tam olarak. Ve ben de Ne, belki anlayamadım. bildiğimiz bir şeyden bahsediyordur ama isim telaffuzda yanlışlık olabilir diye düşünüyorum. Almaz Abbasova, videonuzu açıp sorabilirsiniz veya daha açıklayabilirseniz belki sorunuza cevap bulabiliriz. Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Ha, buyurun Geliyor, Almas evet. Hanım, buyurun. Merhaba İlhan Bey. Benim sorduğum soru şu, rüya kapanı bu bildiğimiz Hindistan'da, sonra Çin'de falan kullanılan bir şeydir. Hani kötü rüyaları uzaklaştırmak için böyle örgüler yapılır. Aşağısına yuvarlak bir örgü yapılır. Aşağısına da kuş tüyleri asılır. Kuş Ben tüyleri asılır ve bu normalde Hindistan'da olan bir şeydir ama Gence'deki bütün evler, yani tarihi evlerin hepsinde var. Gence dışında da hiçbir yerde ben buna rastlamadım. ilginç. Bu bölgesel bir şey de olabilir. Mesela bizim taraflarda da e, ben Ağcabeyti Karabağ bölgesindenim, Azerbaycan'ın. Bizde mesela çobanların kurt ağzı bağlama dedikleri bir mesela büyü var. Bir bıçağın üzerine bir şeyler okuyorlar. Onu sürülerin yaydıkları bir yere koyuyorlar ve kurt sürüye gelmiyor. Böyle enteresan yöresel şeyler var. Ve ilk burada Osman Hocam'ın araştırmaları bu konuda çok güzel bir araştırma, Osman Karatay Hocamızın ve eski Türk kozmolojisi ile ilgili Emel Esin'in kitaplarını çok önemsiyorum. Özellikle onun Türk Kozmolojisi diye bir kitabı var Emel Esin'in. Türkler birçok dinden etkilemiş. Hatta tarihte bu kadar kolay ve çabuk din değiştiren başka bir topluluk yoktur. Fakat hangi dini seçerlerse seçsinler bir şekilde demin Oktay Hocam da belirttiği gibi o kök inancın izlerini taşıyorlar. Ya sanatında ya süslemesinde veya beklenmedik geleneklerinde. Ee, Biz Sovyet dönemini görmüşüz. 1300 yıl İslam'ın içinde olmuşuz. Ama herhangi bir Azerbaycan'ın bir köyüne gitseniz mezarlıklarda eski İskit geleneklerini yansıtan taşlar görebilirsiniz mezarlarda. Yani biz bu anlamda çok değişik. Özellikle İslam döneminde ben bir yerde okumuştum. İslam diniyle Türklerin aslında çok e, benzeşen yönü çok fazla olmasına rağmen üç şeyde direnmişler. Bu çok önemli bir tespit bana göre. Bir, mezar. İslam'a göre mezarın üzerinde işaret bile bırakılmaması gerekiyor ve Arabistan'a giderseniz en ünlü sahabelerin bile mezarını tanıyamazsınız. Bir karış küçük bir çıkıntı koyarlar en fazla. Ama Türkler İslam'ı seçmelerine rağmen Orta Asya'daki mesela o veya Avrasya steplerindeki kurganların yerine ahlat mezar taşlarını getirdiler ve sonra türbe ve kümbet geleneği ve kümbeti İslam'la nasıl bağdaştırmışlar bilmiyorum. Kümbetlerimizde bile kurgan şeyi geçerlidir. Mezar gömme şekli. Biliyorsunuz Orta Asya'daki kurganların ve Türk kurganlarında bir sahte mezar var, bir gerçek. Gerçek mezarı sırlamak için yani saklamak için bir göstermelik bir mezar odası daha yapılır. Yani hırsızlara karşı mı yoksa başka bir inançtan mı kaynaklı? Gidin bütün Azerbaycan'daki, Anadolu'daki ve Orta Asya'daki bütün türbe ve kümbetlere bakın. Bir üstte bir sanduka vardır ve onun çok altında bir başka mezar daha vardır. İki katlı mezar yapıyorlar. Yine kurgan geleneğidir bu. İkincisi mezar geleneğinde kesinlikle İslam'a uyulmuyor. Bunu %100 biliyorum. O yüzden mesela Vahabi Araplar siz putperestsiniz diyor Türklere. Ee, İkinci önemli şey kandır. Türkler kanlı yiyeceği çok seviyordu. Hatta Moğollar hayvanın kanı yere dökülmesin diye, içinde kalsın diye hayvanı boğarlar ya da kalbini sökerler.
Bu da bir kayıp sayılır ve bir de su meselesi. Eski Türkler suyu kirletmeyi günah sayıyorlardı. Yani bunu Çingiz Han'ın atasında da görürüz, eski geleneklerde de. Akarsuya veya göl gibi nehirlere girip yıkanmak oraya pislemek gibi, kirletmek gibi görülüyordu. Bu anlamda da göçebe Türklerin birazcık yıkanmayla çok da arası olmamış. Yani özellikle usul abdesti konusu, abdest konusunda üç tane şeyi en çok yadırgadıkları şeydir diyebilirim. Yani ata mezarları, ikincisi kan sevgisi. Mesela yiğit canlı, kebap kanlı diye bir atasözü bile var Azerbaycan'da. Evet, çok uymayan ve çok arkaik dönemden gelen gelenekleri Anadolu'da, Azerbaycan'da, e, Türkistan'da her yerde bulabiliriz bu şekilde. Biraz Evet, geniş açıklama oldu mu? güzel, güzel oldu. Zaten bugün Arapça Kur'an'ı kaldırdığınız zaman ölü gömme yeteneğimiz binlerce yıl öncesiyle aynı hocam. Birebir Aynıdır. benzer. Evet. Evet. Şimdi Mustafa Kenan Bey sormuş. Hocam kağıda karalama yaparken çizdiğim şekil ve semboller İlham hocamın yani sizin gösterdiği şekillere benziyor. Bunun nedeni bu sembollere çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımızdan mıdır demiş. Yoksa genetik geçiş mi var böyle? Hocam genetik geçişle beraber maruz kalma da var. Nasıl maruz kalma? RNA dediğimiz yani sonradan kazanılan davranışların aktarımı da söz konusu bu durumlarda. Ama birçok şeyin tamamen genetikle ilgisi var. Yani Anadolu'ya Malazgirt'te gelmiş Türkler neden Çatalhöyük'teki desenleri toprağın altında 20 metrede kalan desenleri bilmeden yapıyorlar. Ben de çocukluğumda elime kalem alıp bazı desenler çiziyordum. Sonradan o Çatalhöyük'tekilerle aynı olduğunu gördüm. Hatta ilk kez Konya'ya yerleşmiştim ben Türkiye'ye yerleşirken. Çatalhöyük'e ilk gittiğimde kendimi köyümüzde hissettim. Öyle his geldi ki ya burası neredeyse benim doğup büyüdüğüm ilçenin Üçtepe dediğimiz bir bölgesi var. Kurganlar bölgesi. O kurganların arasında gibi hissettim kendimi. Ya burada hem DNA hem RNA çalışabiliyor. Yani kazanılmış aktarım. Evet. Yani bir şey var. Ve ilginçtir hocam. Benim bir İrlandalı arkadaşım var. O da Türkiye'ye yerleşti. Ev aldı. Niye dedim? Ben dedi Türkiye'de aynı şeyi hissettim. İrlanda gibi hissediyorlar. Hı. İlginç yani. Yani Evet. e, buyurun hocam. Funda Birsen Hanım soruyor. Maraş'tan katılıyormuş. Sevgiler, teşekkürler diyor. Neden değerli bu ülkeler, neden değişilmez? Sorusuna tek cevap inanç mıdır? Yoksa başka bir açıklaması var mıdır? Yani bunlar niye değişmiyor? İnanç nedeniyle mi? Başka bir açıklama da var mı Hocam bunun için? aslında şey değişiyor. Desen değişiyor da ilke değişmiyor. İlkeleri değiştirmiyorlar. Bunu birçok açıdan izah edilebilir ama birkaç tane açıklamanı ben sıralayabilirim. Birincisi çok kutsal bildiğiniz, çok önemsediğiniz değerler kolay kolay şeyden gitmiyor. Ama bunlar bin yıllık geleneğin aktarımıyla ilgili bir mesele var burada. Yani siz bir halı dokursunuz ya da bir kilim dokursun, kızınızın çeyizine koyarsınız. O çeyizi bir daha onun torunu kullanır ve bunlar nesilden nesile aktarılan meselelerdir. Yine söylüyorum, kültürel değişimler yani melez, e, hibrit desenler, sanatlar genellikle aristokraside ortaya çıkar. Üst seviyedeki yani okumuş kültür. Yani bir medrese okuyan diyelim ki bir insanın İslami bakış açısıyla bir Bektaşi tekkesinde yetişmiş bir çiftçinin kesinlikle şeyi aynı değildir. Birisi şeye çok daha yakındır köklerine. Diğeri ise artık daha üstten değişmiş olabilir. Benim kanaatim bir açıklaması da insan yaşadığı coğrafya mesela Türklerin özellikle konar göçerlerinin geometrik şekillere bu türlü sembollere yatkın olmasının sebebi doğaya aykırı bir sanatın olmasıdır. Yani görsel olarak aykırı. Prensip olarak doğanın prensipleri aynıdır ama şimdi şöyle düşünün. Bir göçebenin Romalı açgözlü Roma komutanı gibi dünyanın hazinesini bir binaya yığıp onun etrafında da asker dizmekle bir ilgisi yoktur. Yani dünya perest değiller bu anlamda. Hakanlar bile eski Türk Hakanları senede bir kere evini
fakirlere yağmalatırmış kara buduna. Yani hanımının ve çocuklarının elinden tutar Hakan, otağı o gün yağmaya açarmış. Yani gelin kim ne istiyorsa alsın gitsin ve sıfırdan kendine ev kurmak zorundaymış. Dolayısıyla dünyaya tapınma gibi bir dertleri yok gibi. Altını falan da yani böyle süs püs eşi atına süslemiştir yani altında. Ne bileyim elbisesini ama altını bir e, başka uygarlıkta gördüğümüz bir hastalıklı bir meta olarak da görmüyorlar. Hatta çok yanlış yerlerde de altını kullandıklarını görüyoruz. Burada ikinci bir mesele şudur. Mesela doğada bir göçebenin yurtası yarım saat içerisinde sökülüp yeniden kurulabilmeli. Yani hadi kalktık göç ediyoruz dediğinizde ya bir iki gün bekle de hazırlık yapayım deme şansınız yoktur. Dolayısıyla minimal boyutta eşya taşımanız lazım. Çok az sayıda. Ve bu eşyaların kaybolmaması gerekiyor. Bu durumda kamuflaj renkleri yani doğadaki yeşilimsi toprak renklerini çağrıştırmayacak semboller ve desenler kaybolmuyor. Siz bir desenli bir elbiseyi bir piknik alanında unutup gitmeniz çok kolaydır. Fakat bir nakışlı bir çorabı unutamazsınız. Nakışlı bir kilimi doğada bırakıp gidemezsiniz. Dolayısıyla seçilmek üzerine tasarlanmış bunlar. Kamuflajın tam tersidir. Yani doğada kaybolmak yerine doğadan seçilmesi gerekiyor. Bozkır'da bir Türk yurtasını yani bir çadırını 1 kilometreden seçebilirsiniz. Çünkü rengiyle ve üzerindeki desenlerin rengi doğayla tezat teşkil ediyor. Ama yerleşik düzende bu yüzden bakın şehir kültüründe, kentsel kültürde yetişen insanlar doğa resimlerine çok meraklıdır. Mesela Osmanlı saraylarındaki bezemelere bakın hepsi bitkiseldir. Daha doğayı çağrıştırıyor ve saray muhitinde, yerleşik hayatta yaşayanlar duvarlarını genellikle tabiat tasvirleriyle süslerler. İşte modern çağda da Avrupalaşmadan sonra da manzara asarlar. Düşünebiliyor musunuz? 24 saat doğanın içinde birbirinden esrarengiz, birbirinden daha güzel manzaralar gören bir adam manzara resmini çekip yanında taşıdığı çok komik olurdu. Ve eşyaların kaybolmaması. Burada ekonomik nedenler de var. Yani yaptığınız sanat doğayla tezat olmak zorunda ki kaybolmasın. Göze direkt batması lazım. Ve yerleşik insanların bitkisel, çünkü geometrinin içinde yaşıyorlar. Yani kentsel insanlar daha çok bitkisele, doğaya açtır. Doğada yaşayan insan daha çok geometriye ihtiyaç. Bu psikolojik testlerde ortaya çıkmış. Yani bir insanı saatlerce geometrik şekillerin içinde bıraktığınızda göz otomatikman eğrisel çizgiler arıyormuş. Tam tersi sürekli eğrilerin içerisinde bırakılan zihin otomatikman kendi zihnini dinlendirmek için geometrik bir desene ihtiyaç duyuyor. Geometrik şekillere. E, Bu bağlamda bence yaşam koşullarında çok bir etkisi var. Yani Türk göçebelik hayatının konservatizmiyle ilgilidir bu. Değişime çok açık değil. Hatta e, bu İbn Fadlan'ın Orta Asya gezilerinde bir not var. Bir yerde Bulgarlarda mı, Oğuzlarda mı bir şeye karşılaşmış. Uzun yüksek ağaçlara asılmış cesetler görmüş. Üzerinde de tahta üzerine suçu yazılmış. O belediye soruyor yani o yanında giden adama ki bunlar suçu ne diyor bunlara. Onların üzerinde şu yazıyormuş. Sen çok akıllısın, çok zekisin. Bizden çok Tanrı'yı hak ediyorsun. Git ona hizmet et. Burada çünkü konservatif yaşam yeniliğe açık değil. Bence Cumhuriyet tarihine de bakarsınız ister sağcı ister solcu aykırı düşünenlerin hepsinin hapse girip çıktığını göreceksiniz. Neden? Bakın mesela aynı çağda birbirini bir kaşık suda gömen Nazım Hikmet'le Necip Fazıl aynı anda hapiste yatmışlar. Yani aykırılığa tahammülümüz yoktur. Konservativiz yani. Töre var. Törenin dışına Hakan bile çıkamıyor. Bu Doğru. anlamda bu tutuculuğu sanatımızda da görebilirsiniz yani. Bilmem yeterli oldu mu Evet. açıklamam? Siz Hatice Filiz Çelik'in sorusunu cevaplamış oldunuz hocam. Bununla birlikte de. O da neden hiçbir Hatice Hanım'a selam söylüyorum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır o. evet, evet. Neden hiçbir motifi yok demiştiniz. Evet. Pek Evet, bu tür konularda pek şehircilikte değişiyor. değişimi sevmiyoruz hocam. Evet, buyurun. Özellikle kırsal kesimdekiler sevmiyor. Bunu net Evet. biliyoruz yani. Hadi bir Yeniden icat kısa çıkarmayın.
icat çıkarma diye bir söz var ya. İcat çıkartma. Evet. İcat çıkarmayı sevmiyoruz. Töre yeterlidir bu konuda. Tıpkı anayasa gibi. Dışından Evet. yeni bir usul erken getirip de bizi şeye sokma. Yani maceraya atma diyorlar. Yani alışık olduğumuz bir tarz var. Hatta ilginçtir, Sultan Abdülhamit'in hatıratında okudum bunu. Diyor ki ben diyor milletimi diyor Avrupalara burslar verdim diyor. Hani gitsinler diyor ilim fen okuyup gelsinler diye. Çok gariptir ki diyor buna hep azınlıklar talip oldular diyor. Yani içimizdeki gayrimüslimler diyor bundan faydalandı. Benim milletim üç şey olmak istiyor. Bu Türklerin ben şu anda yumuşak karnına vuruyorum. Kendi öz eleştirimizi yapıyorum. Benim milletim üç şey olmak istiyor. Asker, din görevlisi ve memur. Sor bakayım neden? Üçünde de düşünmek istemiyor. Yani din memuruysa zaten Ebu Yusuf Hemedani demiştir ki İlmihal kitabı açıkta zaten bellidir hükümler, nettir. Onu okuyup anlatacak. Memur zaten mevzuata tabidir, mührü basacak. Askerde sadece komutanı dinleyecek. Yani maalesef bu konuda Türklerin sonraki yani orta çağdan beri gördüğüm kadarıyla Türk'ün genelinde bu gelişim konusunda birazcık dirençli olduklarını görebiliyoruz. Neden? Mesela çok garip atasözleri var. Diyor ki işte yemeğine dikkat et, başını sıcak tut, ayağını sıcak tut, başını serin, yemeğine dikkat et, düşünme derin. Askere gidene verilen öğüttür bu. Düşün düşün bilmem nedir işin. Çok Evet. düşünme kocalırsın. Bakın bak öğütlere bak. Akıllı insanlara verdiğimiz isimlere bakın. Cin gibi çocuk. Çocukta Ben şeytan de aklı var. Şeytan aklı var çocukta. Ya akıllı çocuk bu. Çalışan adama verdiğimiz isimlere bakın. İnek, ezik. Bu Türk milletinin çok anlaşılmaz kadar e, madalyonun ters tarafındaki kötü tarafı bana sorarsan. Gelişim ve şeye açık değiliz. Düşünme ile ilgili derdimiz çok fazla yok. O da birileri nasıl düşünüyordur. Bunu bugünkü hayatımızda bile görürsünüz yani. evet. Ayten Mehdiyeva hanım sormuş. Kaleler ile ilgili simgelere rastladınız mı? Diyor hocam. Hocam demin üzerinden çok sıcak hızlı geçtim. Bu Saryanidi'nin Türkmenistan ve Baktriya coğrafyasında yani o demin bahsettiğiniz sizin de ismini andığınız farklı farklı isimle anıyorlar. O bölgeden çıkan kalelerin hepsi halı motiflidir. Yani kalenin üstten kuş bakışı kalıntıları sanki halını üçüncü boyuta taşımışsın gibi duruyor. Bu da çok ilginç bir vakadır. Yani şehir yaparken bile şey yapmışız halı gibi Halı eserlerle. gibi dokunmuşuz. Aslı Hanım, yöresel folklor kıyafetlerinde bu motiflere rastlanır mı? Hocam her yörenin kıyafeti desenler farklı. Bir de rakamlar konusunu açabilir misiniz? Yani 4 rakamı 40'lara karışmak gibi, 7'si gibi. Neden bu rakamlar motiflerin köşe sayılarıyla ilgisi olabilir mi? Yani bu rakamların diyor motiflerin köşe sayılarıyla ilgisi olabilir mi? Hocam demin sizin de belirttiğiniz gibi ben de bu konudayım. Şimdiki bir motifler kitabı alsanız halı motifleri uyduruk kaydırıp bir sürü turistik isim vermişler. Yok muskadır, yok bilmem kurt ağzıdır, yok bilmem akreptir, yok bilmem yıldızdır. Bunlar bana sorarsanız sonradan yakıştırmalardır. Ama kelime etimolojisi gibi maalesef e, bizim araştırmacılar motiflerin kökenine inmek istememişler. Yani bu konuda çok yavanız, onu çok net söyleyeyim. Bu konuda henüz beni memnun edecek bir araştırma göremedim. Yani motiflerin etimolojisiyle ilgili. Motifin nereden çıkmış olabileceği ama maalesef bizim motifleri alıp da Slavyan veya Hind-Avrupa motifleri diye Rusça'da ve batılı kaynaklarda neredeyse ansiklopediler yapmışlar. Sadece Gamalı Haç üzerine ansiklopedileri var bildiğin kadarıyla ve bu konu bizde tamamen yakıştırma seviye. Hatta o kadar abartmışlar ki meseleyi. Bisiklet anahtarı diye Türk motifi varmış. Yani komik ötesi. O motifin yaşı 9.000 yıl. 2.000 yıl buradan 7.000 yılda milattan önce Çatalhöyük'te gördüğümüz kancalı bir motif var. Bisiklet anahtarı bu yakıştırmadan öteye gitmiyor bunlar. Ama 4 çok önemli bir rakamdır. Yani demin ikilerden bahsettim. 4 benim pinti bir
araştırmayla, yani en böyle cimrilikle söyleyebileceğim, 5000 yıl öncesi insanların, milattan önceki kozmik tasavvurları çok gelişmişti. Bunu bilmek için Azteklere bakmak yeterlidir ve Mısır piramitlerine, Sümer piramitlerine bakmak yeterlidir. Bizim o hayvan gibi gördüğümüz figür, soyut figür gibi gördüğümüzün gök cisimleri ve burçlarla doğrudan ilgisi var. Ben birebir Orion takım yıldızının, yani Sirius'u da içine alan Sirius yıldızlarını da, Orion takım yıldızlarının damgalardaki tasvirlerini gördüm. Ve bunlar tasvirler kesinlikle e, yabana atılmayacak kadar arkaik şeyler içermektedir. Fakat tembelliğimizden bunu da araştırmıyoruz. Ben şimdi bu kadar çok konuşuyorum ama e, benim gibi 10 kişinin ömrü yetmez bunları tespit edip bitirmeye. Onun için enstitülerin kurulması lazım ve bizim acilen motif ya da nakış ikonografisini oluşturmamız lazım. Yok bunlar. Mesela hocam bir tanesi de örnek verdi. Bütün eski Sümer'de de ve eski Türklerde de yukarıya bakan üçgen gökyüzünü, erkeği ve dağı temsil eder. Yeryüzü aşağı bakan üçgen kadın cinsel organını, yeri ve kadını temsil ediyor. Bunların birleşmeleri söz konusudur. Ama bizimki yakıştırıyor. Mesela işte tembelliktir bu da, dediğim gibi aynı fikir tembelliği. İşte e, böyle saçma bir şey çıkıyor ortaya. Bir halını alıyorsunuz. Üzerinde işte 10 tane muska var. 20 tane akrep var. 30 tane yılan var. Yani ne anlama geliyor bu şimdi? Manasız bir söz. Manasız bir yazılım çıkmıyor buradan. Kitap çıkmıyor. Cümle kurulmuyor. Çünkü biz hep parçayı araştırmışız. Yani detaylara girmişiz. Ama bunlar nasıl örgütleniyor? Bir araya nasıl geliyor? Bununla ilgili arşivimde saklıyorum onu. Kazak bir araştırmacının Kazak bir keçe üzerinde bir Kazak masalını bulmuştu. O çok dikkatimi çekmişti. E, Masal birebir tasvirini bulmuştu eski bir Kazak keçe üzerinde. Dolayısıyla rakamlara geldiğimizde 8 gene birisi Selçuklu yıldızı diyor. O birisi kalkıp diyor ki işte, ama ekinokslarla, yani 4 mevsim ve 4 mevsimin içindeki ekinokslarla beraber sekizgenler, 8, 4, 7, 5, 9, 40 rakamlarının çok ciddi e, rastlantısal olmayan anlamları var. Mesela e, yılın 12 olması, 30 olması ve bana sorarsanız insan vücuduyla doğrudan da ilgisi var. Mesela insan vücudunda 12 kaburga sağda, 12 kaburga solda var, değil mi? Bütün Türk e, boy yapılarına baktığınızda 24 boy oluyor. 12'si yönetici, 12'si karabudun, 12'si yani üç ok bozok dediğimiz. Bu insan vücudunun ve bütün dillerdeki alfabe sayısı insanın dişinin sayısıyla omurga sayısıyla eşdeğerdir. 30'a yakın harften oluşuyor bütün alfabeler aşağı yukarı. Ve insan vücudunda 10 parmak vardır ellerde. 10 tane de ayakta var. İlk sayılar 20 civarındadır. Bakın bunlar hepsi çok ciddi araştırmalar neticesinde okuyup birazcık yormamız lazım kendimizi bu konularda. Ama böyle kafadan hiçbir şey atmıyorum ben. Yani mesela şu halıya bakıp da şu motif neyi anlatır dediklerinde gülüyorum ben. Bana böyle bir geliyor bu soru. Şu ağaç neyi anlatıyor? Bu çiçek neyi anlatıyor? Şu kuş acaba ne söylüyor gibi geliyor bu sorular. Çünkü o dili bilmiyoruz artık. O dili unutmuşuz yani. Sadece yakıştırma yapıyoruz, benzetme yapıyoruz bu konuda. Evet hocam. Son sorumuz hocam. Vaktimiz de bitiyor. Ee, şimdi Ülkü Demiray hanım sormuş. Ee, ortada üçgen paylaştığınız görsellerde ortada üçgenin olduğu halı kilim üzerinde hiçbir şey yoktu. Kara suydu her yer diye başlayan yaratılış destanı geliyor aklıma. Yerde olan gökte olanın Evet. aynısı diye devam eden döngü gözüme Hocam çarpıyor. güzel bir şeye temas etmiş. Bak, size sadece şunu göstermek istiyorum. Kısaca yetineceğim. E, Bu kaplumbağa ve mamutu bulan Rus arkeoloğu diyor ki, ben diyor bunu bulduğum arazinin yakındaki Sibirya halklarından bir efsane duydum. Onlara göre
Diyor ki bir tane kaplumbağa, önce su varmış. Kaplumbağa suda gezerken sırtında şeyler biriktirmiş. E, Otlar biriktirmiş. Yani toprağı biriktirmiş. Ve sonra onun üzerine vahşi bir mamut gelmiş basmış. Birebir bunun şeyi var onlarda. Ama bunu anlatan Sibiryalıyla bu motiflerin arasında 30 bin yıl var. 34 bin yıl var. Evet. Ama masal gibi diyor ki buna benzer bir şey anlatmış. Yani kaplumbağa sırtında şeyi taşımış. Suyun içinde geze geze sudaki birikintilerden toprağı oluşturmuş gibi mitoloji bulmuş orada. Dolayısıyla bence daha titiz araştırmalar isteyen şeye muhtaç ve enstitülerin çalışması gerekiyor bu konularda. Bir kişinin, iki kişinin altından kalkacak şeyler değil bunlar. Değil hocam, bu bizim işte biz de gönüllü olarak Ön Türk Akademisi olarak bir şeyler yapmaya Bir de çalışıyoruz hocam ama bu. 2 dakikamız varsa ben burada bütün o saygın araştırmacılarımızı, sanat tarihçilerimizi hepsi emek çekmişler. Yani saygıyla burada zikretmek istiyorum ama maalesef bizim alanlarda birkaç handikap, yani handikap kelimesini işletmek istemiyorum ama mesleki körlükler var. Yani bir mesleğe ait metodoloji aynı zamanda ayak bağı da olabiliyor. Birazcık oyun bozanlıklara ihtiyacımız var. Yani bir sanat tarihçisi aynı zamanda başka bir alana temas ettiğinde zengin bir açılımlar doğurabilir yani. Ama sırf kendi alanımızda ilgilenirsek o zaman biz çok yönlü olamıyoruz. Kuş bakışı bakamıyoruz. Ve çağımızın, bana sorarsanız günümüzün en büyük problemi mesleki alanlardaki daralmadır. Eskiden bilim adamı, alim dediğimiz kişi neredeyse ansiklopedik şahsiyet demekti. Siz Farabi'yi şu anda felsefeci olarak mı tanımlarsınız? Müzik aleti yapan bir adam mı tanımlarsınız? Müzikolog mu, doktor mu? İbn Sina nedir mesela? İbn Sina'nın felsefi eserleri de var. Tıp onun bir parçasıdır. Bizim bütün eski düşün. Ben Fuzuli'nin tıp hakkında risalesini okudum. Leyla Mecnun yazan büyük şairimiz Fuzuli'nin e, met, e, Sıhhat ve Meraz diye tıp risalesi var. Ve o dönemin bütün tıbbi bilgilerini içeriyor. Metlelül İtikat diye bir risalesi var, bir eseri var, bilim eseri. Antik çağ filozoflarından kendi çağına kadar yaşanmış bütün düşünceleri ve bütün felsefi ekolleri inceliyor. Bengübade diye bir eseri var, zamanın tarihi olaylarını anlatıyor. Hadikat-ı Suada diye bir eseri var, Kerbela şehitlerini ve peygambere tarihini anlatıyor. Yani böyle bir şairi nereden bulacaksın şimdi? Bu şair demek de buna hakaret oluyor bu arada. Bunlar şeyler bir bütün olarak yani Yani gerçekten evet, bizim o bütüncül bakış açısına ihtiyacımız var. Bütüncül. Yani lütfen bir tarihçi mutlaka yanında bir sanat tarihçisi, belki bir sanatçı, belki bir etimolog, belki böyle çalışması gerekiyor bana göre. Yani çünkü bakın bunu pozitif bilimle çok rahatlıkla yapıyor. Matematikçiler fizikçilerle sürekli dirsek temasındadır. Kimyacılar fizikçilerle, biyologlar kimyayla, biyokimya diye bir alan var. Fizikokimya diye bir alan var. Çünkü onlar kompleksli değiller bu konuda. Diyor ki fizikte işin içinden çıkamadığım bir mesele var. Bu konuda kimya bize yardımcı olabilir. Genetik bilim mesela. Yani disiplinler arası etkileşim pozitif bilimlerde sosyal bilimlerden daha fazladır. O yüzden bakıyorum mesela kendini çok iyi yetiştirmiş tarihçilere baktığımda görüyorum ki onlar en az tarih kadar sanat okumuş. En az felsefe okumuş, tarih bilgileri kadar. Roman okumuşlar, yazarları biliyorlar, ressamları biliyorlar. Dolayısıyla lütfen bir araştırmacı olan arkadaşlar varsa aramızda çok yönlülüğe dikkat edelim. Yani kendi fil dişi kulemize girip, mağaramıza girip dışarıda hayat yoktur demeyelim. Mağarada gördüklerinizi getirirseniz dışarıdaki hayatı kaçırırsınız. Bu benim cuma hutbem olsun yani böyle bir tavsiyem olsun. evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yani gerçekten güzel. Çünkü yani aslında sorun şu var. Yani Türkiye'de olmayan bir şey. Çok fazla Osmanlı tarihine eğiliniyor. Diğer ön Türk yani İslamiyet öncesi tarihler maalesef yeterince bu konulara destek olunmuyor diyelim. Ama umarım ileride olunur. Size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman sizinle hem sohbet etmekten hoşlanıyorum.
Çünkü hem de bu verdiğiniz bilgilerden hoşlanıyorum. Çünkü benim de çok ilgilendiğim bir alan. Böyle bir şey görünce, motif görünce hemen bir eğiliyorum, bakıyorum muhakkak. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum ve konferans oldu. Bir E, daha sefere görüşmek üzere. Bir İlham dahaki Hocam. sefere damgalardan konuşabiliriz. Ve destanlarımızda ve şiirimizdeki buna benzer yapılanmadan bahsedebiliriz inşallah. Ve ben de böyle bir güzel bir sohbete vesile olduğunuz için size ve Öntürk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Hepsine de buradan katılımcı arkadaşlara sabırla dinledikleri için teşekkürümü bildiriyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Şimdi arkadaşlar Yani önümüzde... Buyurun hocam. Buyurun şu hocam. bir gerçek, tarihimizi lütfen şeylere ayırmayalım. Osmanlı biziz, Selçuklu biz değiliz gibi değil. Hepsi bizim, hepsi bizim Evet. kültürümüzün bir parçası. Ve maalesef ki Osmanlı konusunda da çok bilgili değiliz. Yani birkaç Halil İnalcık'la İlber Ortaylı'nın dışında bu konuda da yeni yeni başlıyor. Yani o hamaset kısmından. Evet, hamaset yapılıyor. Evet. Evet, yani gerçek tarihçi gözüyle bakmamız çok kısıtlayıcı olmuş. Ama ben çok umutluyum çünkü giderek artıyor bu konulara merak. Ben çok Evet. umutluyum bu konuda. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta arkadaşlar 2 tane yapacağız. Bir tanesi gündüz olacak. Saha elinden, Sibirya'dan bir bilim adamı, doçent doktor Nural Ciha Tağı ya da kitaplardaki bilinen ismiyle Ludmila Yegerova bizimle birlikte olacak. Kendisi saha Türklerinden ve Tengri inancına sahip. Biz onunla e, Tengricilikte ata kültünü ve kün ve ay e, kültünü konuşacağız. Saat 4'te cumartesi günü. Saat farkından dolayı çünkü akşam 9 onlar için yani gece 2 gibi falan oluyor. 4'te onunla. Akşam da arkeolog yazar Sergen Çirkin Bey'le onun da çok yeni çıkacak kitabı ve uzun bir araştırmanın sonucunda e, daha kitabı çıkmadan e, konuşacak. Çünkü kitabı çıkmak üzereydi. E, Orta Asya, pardon, e, Altay halklarının kökeni hakkında konuşacağız. E, Önümüzdeki hafta cumartesi saat 9'da. Çok teşekkür ediyorum. Sabırla bizi dinlediniz. 3,5 saattir birlikteyiz. Hocam, size teşekkür sondan burada arkadaşların bazı yorumları var. Bu yorumları koruyup sonradan bana iletme şansınız var mı? Tabii tabii. Ben size chat'i gönderirim hocam. Evet, bu WhatsApp'tan. chat'teki bazı arkadaşlar bir de benim mail adresimi sormuş burada. Hepsini okuyamadım ben konuşmaktan. Rica etsem bunları bana gönderirsiniz. Bir de benim mail adresim küçük küçük harflerle ilhamenveroğlu@hotmail.com. Eğer özelden yazıp bilgi paylaşmak isteyenler olursa ilhamenveroğlu@hotmail.com'a yazabilirler. Evet. Evet hocam Teşekkürler. çok çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler ve iyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi Görüşmek üzere. geceler hocam.